de genel olarak sorularda en çok hani bir kategorize yapmak gerekirse en çok cifir nedir? Cifir üzerine sorular sorulmuş ve merak edilen bir konu cifir. Evet. Acaba bu konuya girsek cifir konusuna? Tabii gireceğiz. Zaten bilgi paketçikleri demek, cifirin içindeki kurgu demek. Evet. O paketçikler içinde cifir var. Cifir nedir? Sanki cebire benziyor ama öyle değil. Daha başka bir şey. Oradan mı açılış yapalım? Cifirden evet, mi? cifirin kökeni nedir? Neden cifir deniyor? Evet. Şimdi Allah'ın ilmine, bizim bilmediklerimize alemül gayb diyoruz. Gayb alemi, kayıp alem. Onu Allah'ın bildiği, bize bildirmediği, bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Niye bilelim ki? Allah'ın üst katında neler oluyor arşın üstünde? Niye bilelim ki? Aklımız sırrımız eremez ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hücremiz içimizdeki ya da şu kepek gibi bir hücre tutuyor, beni görüyor. Mümkün değil. Bırak o hücre olarak kalsın orada. Ve benim ilmimi yapamaz kocaman vücudumun. Evet. Gibi. Şimdi biraz karmaşık anlattım ama şöyle gelebiliriz cifire. Paketçikleri hatırlıyorsunuz dün. Evet. Yazdık. Kan grubu gibi bir şey elde ettik. Evet. Evet. A, B ve 0 olmak üzere. Evet. Dörtlü. Evet. Bunlardan şey çıkardık. İkili sistemler çıkardık. Evet. İkili sistemler çıkardık. Bunlar cifirin matematik bölümüydü. Matematiğe benzer bölümüydü. Cifir 2 bölüm oluyor. Birisi de gametriya. Geometrinin bir dalı gibi. Evet, gametriya. Evet, gametriya. Gametriya Yahudiler almışlar. Öyle dejenere etmişler ki artık karı koca ayırma ilmi. İlim demekse, ne demekse ilmi. Karı koca ayırma ilmi yapmışlar. Papaz büyüsü ilmi falan. Biz bu hurafelerden çıkacağız. Allah'ın bilgi paketinde neler var bugün görmeye çalışacağız. Biraz hazırlık yapabildik mi o şeylerle ilgili, matematik sayılarla ilgili? Tabii. Rejiden tamam. Arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Hangi resimleri getirmemiz konusunda önceden uyardığımız takdirde o resimleri hazırlayacaktır arkadaşlarımız rejideki. Evet. Şimdi kainatta singularite, tek boyutluluk vardır. Singularity. Yalnız yani hay Allah. Singularity'yi açacağız burada. Tekillik. Tekillik. Şimdi tekillik nedir? Bir boyuttur. Bir boyut anlatalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yine 0. Bu bir tekillik. Bir boyut. Ama 2 boyut değil. Evet. Bunda 2 boyut yok. Tek boyut var bunda. Şimdi güzel bir şey anlatacağım. Bu tek boyutu 2 boyut yaptığınız zaman bilmem 1 metre ise bu 1 metrekare oluyor değil mi? Evet. 3 boyutlu yaptığımız zaman 1 metreküp oluyor. Küp oluyor. Metreküp. 4 boyutlu yaptığımız zaman şimdi oraya geliyorum. Evet. 4 boyutlu olduğu zaman ne oluyor? Metreküp falan kalmıyor artık ortada. Evet. Nasıl bir şey oluyor 4 boyutlu da? Bu sıra sayılar içinde Allah tek sayıları seviyor. Kendi de tek. İşte hakkı 3 bile derler. Allah'ın hakkı 3 bile derler. Evet, tek sayılar. Bakın 1 sayısı kendine bölünebilen ve her şeyi bölen bir sayıdır. Bir kereye mahsus, buna asal diyelim, asıl sayı diye. Bir kere mahsus koyalım. 2 sayısı bir kere mahsus kendine kullanılabilir. 2 gibi. 2 de bir asal sayı oluyor. Bir kere mahsus. 3 zaten asal sayı. 4 değil. Çünkü biraz önce söylediğim 2'nin karesi. 5 asal sayı bir kereye mahsus. Çünkü 10, 15, 20, 25 olduğu zaman kendini katlıyor. O da bekletelim. 6 3'ün 2 katı vesaire asal sayı değil. 7 evet. 7 gökten hatırlayın. 7 nota, 7 ses, 7 renk. 7 asal bir sayı. 8 değil. 9 asal bir sayı değil ama 19 özelliğinden dolayı kendini asal gibi ortaya atıyor. Gösteriyor, asal gibi gösteriyor. Şimdi bu birinci sıraydı.
İkinci sıraya geçiyoruz. Evet. 11 asal. 12 13 değil. 13 asal. 13 asal. 14 15 değil. 16 değil. 17 asal. 18 değil. 19 asal. Bunu fark ettiniz mi? Evet. Arada bir sürü şey gitti. Ne kaldı biliyor musunuz geride? Evet, şimdi resim de geldi. Evet. Evet. Bakın. 11, 13, 17, 19 asal sayılar. Altında 11'in altında 21 var. 7'ye ve 3'e bölündüğü için o kalmıyor. Evet. 31 var, 41 var. 51 gene 17 ve 3'e bölünüyor. 61, 71 var. 81 yine 3'e 91 ve yok. 9'a bölünüyor. 27'ye bölünüyor. 101 Ve var. evet, o var. Dikkat ettiniz mi? Her şey 4 direğe indirgendi. Evet. Fark ettiniz mi? Evet. 4'e ayrıldı. Altta da zaten üsttekinin aynısı var. Ne diyor? 101, 103, 107, 109. Üstte ne var? 11, 13, 17, 19. Evet. Ama burada 4 tane direk gördünüz mü? Evet. Yani bariz bir şekilde göze çarpıyor. 4 direk var. Yani aşağı doğru inen Evet, 4 bunların sütun adı. var. 4 ayrı sütun var. Evet. Rakam sütun. Bunların adı 1 direği, 3 direği, 7 direği ve 9 direği. Evet. 1, 3, 7 Ya ve da 9. 19 direği neyse. Evet. Şimdi bunun arkasından gidiyoruz. Evet. Bakınız 4 direği birleştirdik. Evet. 4 direği birleştirirken 1 direği, 3 direği, 7 direği, 9 direğini gördük. Evet. Ve yıldızlar bölünebilen sayılar. Asal olmayıp asallımsı, hani 9 örneğinde olduğu Evet, gibi. asallımsı 9 3'e sayılar. bölündüğü halde 19'a yükseldiğinde, Kur'an sırrıdır bu. Evet. Kendini asal sayı yapıyor. Şimdi arada bir tane şey var galiba, bir 45 derece. Evet. Şeyi yine tam ekran olarak alabiliriz belki. Oradan devam edelim. Evet, 11'den kaça gidiyor? 11'den aşağı 101'e kadar gidiyor. Arada Evet, 11, 11'den 31, 101'e kadar 41, gidiyor. 61, 71 ve 101. Evet, şimdi cifir şöyle başlıyor. Asal sayıların 4 tane asal sayının 11, 13, 17, 19 gibi üçlü, yedili falan sayıların bir dikine Evet. dik olarak bir şeyler yapması, direkler oluşturması. Evet, direkler oluşturmuş bariz bir şekilde Evet, göze çarpıyor. bunlara burada. arşın direği diyoruz. İyi de arş nerede? Ben burada bir şey göremiyorum. Bir de bakalım arş nerede? Evet, arş nerede? Sıradaki şeklimiz Geldi. geldi. Önce tek tek gösterirsek, tek tek göstermemiz gerekiyor. Evet. Birincide göreceksiniz, o şeyler vardı ya, yıldızlar. Evet, yıldızlar. Yıldızlardan 4 tanesini aldık. Yıldızlardan. Niye yıldızlar var? 21 bölünebiliyor, 27 bölünebiliyor, Evet. 39 bölünebiliyor, 49 bölünebiliyor. Değil mi? Evet. Biz bunları aldık. Bir dikdörtgen çıkardık ya da paralel kenar çıkardık Evet. oradan. Evet. Aynı şekilde aşağı indik. Orada da gördük bunu. Evet. Ve en son en altta gördük. Evet. 3 tane Evet. dikdörtgen çıktı orada. Yatay çıktı. Sabit. Evet. Öncü arş Evet. ve değişken arş olarak Evet. isimlendirilmiş. Allah'ın arşı 7 kat. Ve 3 tabaka. Bunlar burçlarla müsemma, yani bağdaştırılmış. Evet. Onlarla operatör kılınmış. İlk sabit arş. Evet. Sabit arş nedir? Allah'ın arşıdır, hiç dönmez. Evet. Öyledir. Ama en alttakine bakın, değişken arş. Değişken arş. Bize yakın olduğu için, büküm denen bükümler dolayısıyla döndüğü için o da öyledir. Öncü arş var ortada. Evet. Öncü arş nedir? Öncü arş dönme ekseninin olduğu arş. Orada arş dönmeye başlıyor. Sabitken bu eksene dayanarak dönmeye başlıyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 4 direğin içinde 3 tane de tabaka çıktı. Evet. Bunları açacağız şimdi. Bu geometriya bilimi Evet. çok sırdır Cifir'in. Evet. Onu da söyleyeyim, benden başkası Ay, bilmez ve açıklayamaz. sırlı öğretiler de veriyoruz şu Evet, anda. evet, evet, evet. Evet. Bunlar dünyada ilk ve tek oluyor. Başka yok yani. Evet, benzeri dünyada ilk ve tek olarak cifir ilmini Evet. böylelikle açıklamış oluyoruz Evet. sevgili Erkap'ta. Şimdi gelelim bundan
sevgideğer izlerlerin, dinlerlerin ilgisini çekecek olan burç bilimlerine. Burç bilimi, evet. En çok Evet. merak edilen konu da burçlar Evet. zaten. Şimdi en üstteki 21'i gördünüz mü? Evet. 21'i, Evet. 27'yi, 30 ve 39, 30 şey kaçtı? Evet, şimdi tekrar geldi. Ha, Görebiliyoruz. 43 ve 49'u gördünüz Evet. orada. 33 ve 39'u gördünüz. Evet. Bunların her biri, yıldızların her biri bir sabit burcu alametidir. Sabit burçlar şunlardır. Boğa, Boğa burcu, sabit. akrep, Boğa, akrep. akrep, Boğa, akrep. aslan, Akrep, aslan. kova. Aslan, Kova. Bunlar sabit. Bunlar sabittir. Bu burçlar hani biraz takılacağım. Portakal orada kal der gibi. Hayatlarını değiştirmek istemezler. Sabit bir şekilde. Sabit bir şekildedir. Bunlardan çok enteresan, üçü hayvan ama biri şeydir. İnsan. Evet, İnsan. boğa, akrep ve aslan hayvan, kova İnsan. insanı temsil ediyor. İnsan. Kova Hatta burcu. vet denir ona. Vet denir. Evet, vet. Evet. Bunlar sabit burçlar oluyor. Sabit burçlardır. Şimdi sabit burçların altına geçtiğimizde öncü arş var. Evet. Bakınız. Yukarıdakinin mesela boğaysa yıldızları Venüs aynı olduğu için terazi, havai grup. Öncü havai grup. Onun tersindeki aslansa yengeç. Aslansa yengeç. Mesela Evet. şey olarak söylüyorum. Öncülerden koç ve terazi var. Bütün bunlar mevsimlerin dönüşme noktaları biliyorsunuz. İlkbahar koçla girer. Evet. Terazi ile işte 23 Eylül değişir. 23 Haziran mıydı? 24. 23 Haziran olması lazım. Biri öyleyse, biri 20 Haziran, bir tanesi de şimdi gece gündüz gene eşitlenecek bu ay içinde, gireceğimiz ay içinde. O da 26 Eylül. Evet. Bunlar ekinoks dönüşümleri oluyor. Bu şekilde. Gelelim diğer en alttaki değişken burçlara. Değişken burçlar. Bunlar çok ayrıntı vermeyeyim artık. Terazi diyorum. Yay, Yay, balık. balık, Yayla balığın yıldız aynıdır. Ondan sonra ikizler ikizler ve başak. Onların da yıldız aynıdır. ve başak. Evet. Birbirlerine benziyorlar mı bunlar? Benzerler. Evet. Karakter aynıdır. Garip bir şey çıktı. Arşın direğinden burçları çıkardık. Burçları çıkardık, evet. Şimdi biraz öbür tarafa geçelim. Sabit, Sphinx. Evet. Bakın orada işaretler var. Birinci işaret boğanın başı, Evet. boynuzlu. Boğa işareti. Boğa işareti. Hemen altında aynı yıldızı paylaştığı hemen altında terazi var. Terazi var. Boğa ve terazinin yıldızları aynıdır. Sadece biri toprak sabit, Evet. inatçı, ötekisi daha havai Evet. olan bir burçtur. Bunların uğurlu günleri cuma günüdür. Uğurlu günleri cuma. Uğurlu metalleri bakır. Cuma, Cu ya, bakır, kupri. Bakır. Yine aynı mantıkla boğanın yanında aslanı göreceksiniz en yukarıda. Evet, aslan burcu var en yukarıda. En yukarıda aslan var. Hepsini anlatmayayım, bir kısmını anlatayım. Tamam, Şöyle anlatayım. aslan var. Onun altında Evet. ikizler var sanırım. Evet. Şimdi aslanın altında yengeç var. Yengeç var. Pardon, var. yengeç. Aslan ve yengeç birisi baba, birisi anneyi temsil eden birer burçtur. Birisi soy metaldir, altın. Öbürü gümüştür, ayı temsil ettiği için. Evet. Gümüşedir. Yine bu belki tekrarlarda, programın tekrarında kendi kendilerine seyircilerimiz, izleyicilerimiz tekrar ederlerse ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Şimdi bir de dalga gibi işaret var yukarıda. Kova burcunun simgesi. Evet. Onu gördünüz. Evet, gördük. Evet. Şimdi bakın burada bir şeyler çıkmaya başladı. Evet. Arşın 4 direğinin yeşil renkli olanlarla çizdik. Evet.
3 tabakasını gördünüz mü arşın? Hani Evet. yatay tabakalar. Evet. Üç Yatay tabakada olanlar. Evet. gözüküyor Bir de ekranda. yatay olmayanlar var, renksiz olanlar var. Onlar da 7 tabakadır arş. Evet. Ebced arşı diye başlar. En altta zigzag arşı diye biter bunlar. Evet. Allah'ın arşını merak edenler için işte burası. Evet. Ve matematik değerler olarak burası. Hemen sağına geçtiğiniz zaman da, en sağa geçtiğiniz zaman da bizim demin yaptığımız analizleri göreceksiniz. Evet. Şimdi garip bir şey oldu. Bakınız sayılardan birdenbire burçlara geçtik. Evet. Ha ben geçmedim. Sistem kendi geçiyor. Böyle bir şey bu. Başka bir şey. O sayıların bir dili var. Allah'ın arşında. Bir, ahindir. Bir kere ahin dediğiniz zaman sizin duymadığınız bir ses, bir pastafor, bir görevli Evet. efendim der. Evet. O öyle kalsın. İki demek için bir kelimesi kullanacaksınız. Bir katriyalin. Bir katru yani. Bir katriyalin. O da melek ismi herhalde. İki kere söyleyeceksiniz. Ha, iki. Bir kere söylerseniz duymuyor. Ha. Onu olayı iki kere söylemek. Şimdi ben ahin, bir katriyalin, Evet. yine bir katriyalin, yine ahin dedim. Evet. Ne yaptım biliyor musunuz? Abba yazdım. Abba. Abba yazdınız. Hani var ya müzik Ha, topluluğu evet. Abba. Evet. Onu yazdım. Bunların melekleri var şu anda. İki tane ahin A harfi, iki tane bir katriyalin. Sonra devam ediyor. Cerişin, demyalin, tıfyalin, hetetuşin diye. Evet. Onların her biri birer harfe karşılık. Allah sayılara bizim bildiğimizin, düşündüğümüzün tersine ruh vermiş. Melek bağlamış. Evet. Hatta kötü melekleri de bağlamış. Pastaforlar var. Aman çok kötüdür. Büyüye girdiği zaman iş, yani bir melek düşünün. Size hayat veriyor, size hayatınızı kurtarıyor falan. Ama günü gelince de canınızı alacak olan da o melek. O Azrail yani. Evet. Onun için Allah'ın pastaforlarını şer ve hayır diye düşünmeyin. Bu pastoforlar nedir? Bu kaptan? pastafor görevli melekler veya yeryüzünde ise cinler, periler falan filan. Evet. Yukarıdakilere ulvi yüce deniyor. Aşağıdakilere süfli yer kötücülleri, kötücül. Yani genel- İyiciller, kötücüller. Yani melekler Evet. iyileri temsil Evet. ediyor. Cinler ve Evet. Peki buna ne lüzum varmış? Allah onu da açık açık söylüyor. Peşin senet. Siz neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemezsiniz. Evet. İşte bu. evet. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğinin bu şeyidir, ispatıdır anlattıklarım. Evet. Evet. Biraz karışık biliyorum, kabul ediyorum. Ama biliyorum ki bunlar birkaç kere izlenecek. Yani ben bunu anlayamadım. Bir daha baştan alayım dediğiniz zaman o tablolar var ya biraz evvel verdiğim. Evet. Dünyada ilk ve tek Cebrail aleyhisselamı getirtecek tablolar bunlar. Evet. Yani cifir böyle Ben bir getiririm şey. demiyorum, öyle bir şey yok. Öyle bir İslam yok. Uluhiyet hiç yok bende. Meyhti falan da değilim. Peygamber hiç değiliz. Ben hiçbir şeyim. Sadece bir tek şeyim. Biliyorum, bilginim, alimim. Allah veriyor, biz de size veriyoruz. Evet. O yüzden hiçbir iddiası olarak beni düşünün. Bir iddiam yok. Nereye gelmek istiyorum, öyle bir tırsım da yok. Yok vardır senin altta bir şey. Hiçbir şey yok. Ben bu bilgilerle çoktan televizyonları karıştırmıştım. Evet. Ama bakın şimdi çıkıyorum. Yeni çıkıyorum. Ne yaptım? Yani biriktirdim de sonra mı çıkıyorum? Hayır. Ben bunları tam 45 sene önce gazetelerde küçük küçük yazıyordum. Biliyorlar benim. Yani Hans Ayberk'i herkes tanıyor. Hans Ayberk'i ben de unuttum. Ben de unuttum. Gitsin. Şimdi onun yerine gelmiş bir Kaptan Ayberk var. Kaptan Ayberk. Evet. Bana kaptan diyorlar. Bunu çok seviyorum. Çok seviyorum bunu. Zaten denizciydim. Evet. 2 kere askerlik yaptım. İkisi de denizciydim. Şansınıza Şansı. iki kere Ama askerlik. tabii Türkiye'ye gelmeden Evet. önce de reşit olmak için kaçtım. Evet. Hem orada yaptınız hem burada. Yani orada asker, şimdi insanlar 21 yaşında reşit oluyor. Askere kaçarsan
veya erken evlenirsen ikisini de yaptın. Kurtuluyorsun. Evet. Yoksa 21 yaşını bekleyeceksin. Ya ev tutacaksın Almanya'da, Danimarka'da, İsveç'te 24 yaşında. Ev tutacaksın. Diyor ki annenden babandan izin al. Ya 23 yaşındasın ya. Yani Ev tutacaksın. olmuyor öyle. Tabii bütün bunları açtık geçtik biz. Evet. Bakın neler çıkıyor abi Evet, işin evet. içinde. Zaten sizin kuruculuk yaptığınız gazeteler de var. Hatta o gazetelerde çeşitli isimlerle yine sizin sayfalarınız var. Ufacık bir köşeden başlayıp sonra bir sayfaya, sonra çift sayfaya, sonra olduğu gibi gazete Gazete bana teslim edildi ondan evet, sonra. olduğu gibi gazete size teslim edilip Neden? olduğu gibi. Sırrımı söyleyeyim. Şimdi nasıl ki her şeyi bilerek her şeyi anlatabiliyorsam, Evet. orada da öyleydim. Hiç ara veriyor muyum? Bir yere bakıyor muyum? Dur şuradan bir kopya çekim diyor muyum? Evet. Yok yarın çalışayım diyor muyum? Biz doğaçlama başlıyoruz. Evet. Sorunuz sizden geldiği zaman doğaçlama devam ediyoruz. Evet sevgili değerli dostlar, bu kesinlikle böyle. Ben programa başlamadan önce en azından rejideki arkadaşlara yardımım dokunur diye. Kaptanım bugün ne programı, hangi konuları işleyelim, Hiç konuşmayız neler bunları. yapalım? Kesinlikle konuş. O da olur, o da olur, o da olur ama programa Hepsi olur. evet, programa olur. bir girelim. Nereden ne şekilde soru gelecekse onu yanıtlarız şeklinde. Onun için gerçekten bu program hazırlıksız, benim için en azından hazırlıksız. Fakat Sen de sürprizlerle karşılaşıyorsun. aynen, ben de Bu sürprizlerle yoktu diyorsun, nereden çıktı aynen, diyorsun. Evet. Aynen öyle. Kaptanım her soruya her zaman cevaplamak için hazır ve nazır bir şekilde duruyor zaten. Nereden ne şekilde soru gelirse zaten tek bir sorudan birkaç tane program bile yapabilir. çıkar yani. Hatta tek bir sorudan birkaç tane kitap yazabilecek Kesinlikle, kapasitesindedir sevgili değer kaptanım. Ve kendisinin de aynı zamanda okuruyum ben. Yani Canımı okursun değil mi? Canımı okursun. evet. Kendisinin de yazdığı kitapların haricinde yine belki de bir kütüphaneyi dolduracak, koskocaman belki de burayı doldurabilecek kapasitede kitaplara basılsa eğer onlar koskocaman bir kütüphane kesinlikle Durmaz ederdi. ki. Çünkü sözler benim değil Allah. Evet. Denizler mürekkep olsa, Evet. ağaçlar yontulsa kalem olsa, insanlar ve cinlerin tamamı bir araya getirilse, bu konuşulanların bir harfini yazamazlar diyor Allah. Evet. Bir harfini. Evet. Ama genelde toplumumuzdaki bizim halkımız biraz meraklı burçlara falan filan. Evet. Genelde size de bunlar çok soruluyor, Biliyorum çok ediliyor. ama pilot olarak hızlı geçtim. İleride neler konuşacağız? Evet. İleride neler konuşacağız? Şurasını kulüp yapıyoruz şu anda. Çok güzel bahçe yaptık. Evet. Candaşlarım, canlarım, hepinizi kucaklıyorum. Bir bahçe yaptık. Size bir çadır kurduk deniz kenarında. Evet. Kocaman. 500 kişilik. Oralarda sohbet edeceğiz. Geleceksiniz. Evet. Bizim kulübümüze üye olacaksınız. Tabii. Yani kolektifler. Evet. Radyo, televizyon kolektifleri. Nerenin? Buranın. Evet. Kuşadası ve Zaten civarında. bunları da çok yakında anons etmeye başlayacağız. Başlayacağız. Sevgili değer kaptanım da o anons ettiğimiz günlerde, saatlerde direkt orada bulunacak ve kendi aramızda yine birebir canlı olarak sorularınızı cevaplayacak. Şu anda canlı olarak cevaplıyorum. Yarın geldiğinizde de yüz yüze canlı olarak aynı şeyleri cevaplayacağız. Evet, bu bir bilim kulübü gibi bir şey olacak. Oldu bile. Oldu bile. Oldu evet. bile. Dolayısıyla bilme meraklı olan, bilimin ışığında gitmek isteyen, en azından buraya yakın İzmir, Aydın, Söke, Efes, Didim. Ve ekleyelim. Bilimin her türü. Evet. Bakın cebir de var bende, cifir de var. Evet. Fizik de var, müzik de var. Neyse istediğiniz Tarih hepsi var. Yani olmayan. Hepsi var. Hatta geleceğin bilimleri de Ah sizde. onlar da zaten. Daha henüz Herkes
donup kalacak. Evet. Daha henüz literatüre bilim olarak girmeyen Dallar var, branşlar bilim var. türleri de var. O Evet. küçük küçük çıtlatmıştı kaptanım bana. Oradan dolayı biliyorum. Geleceğe yönelik, gelecekte bilim dalı olacak Tabii birçok ki, bilim tabii dalları ki. da var. Belki onlara da Evet, girebiliriz evet. biraz. Böylelikle kocaman büyüyerek kocaman bir aile oluruz. Kocaman bir bilim kulübü oluruz. Evet. Sizlerin teşrifiyle Allah ömür de verirse, İnşallah. sağlık da verirse. inşallah. Şimdi şöyle bir şey. Bilgi paketçiklerini anlatıyorduk. Evet, geçen Oraya dönelim. programda bilgi paketçikleri oraya. Biraz önceki şekilleri gösterir misiniz Tabii. bir daha? Tabii. O şey dahil, yeşil mavi renkli. Hı hı. Ha, bu dahil. Evet. Bakın burada da gördüğünüz gibi sabit arş nedir? Sabit olandır. Maviler, yeşiller var. Bunu birkaç kere işlediğim için bugün işlemeyeceğiz. Geçeceğiz bunu. Bunu geçeceğiz. O diğer ana büyük şekli veriniz Evet. lütfen. Büyük olan şekli, uzun olan Bak, bu bir şekli. kenar. Ha, Evet, tamam. Evet. Tamam. Evet, geldi Bakın, ekrana. bilgi paketçiği nerede biliyor musunuz? En sağa gidin. Orada bir boğa burcu görüyorum değil mi? Evet. Bu bir yüzü boğa olan, bir yüzü aslan olan, bir yüzü terazi Kova, insan olan, İnsan olan. bir burçtan bahsediyoruz. Bir yüzde ne oluyor? Akrep, kartal. Evet, kartal kartal diye olan. geçer. Akrep burcu akrep değildir, kartaldır. Ama bazen öyle bir intikam alır ki lanet olsun akrep demişler. evet. Akrebin düzgünü çok kartaldır. Kartal burcu diye geçer. Evet. Bakınız şurada en sağda gördüğünüz şey bir sandık görüyor musunuz orada? Evet. Bir sandık var. İşte bu bilgi paketçiği. Evet. Bu bizim bilgi paketçiği. İçinde neler var? İşte hemen ortadaki şekle bakın. Sonra da baştaki Evet. şekillere bakın. Göreceksiniz matematiğe boğulmuş her yer. Evet. Artık geometriye boğulmuş her şey. Şimdi yukarıda bir sandık var. Altında da sandığın kapağı var. Evet. Sandığın kapağı, sandığa kapak olduğu anda bunun adı tabutü sekine oluyor. Tabut-u sekine Evet, diye ahit bahsedilen sandığı. Kur'an'da Ahit sandığı. ahit sandığı bu oluyor. Bu şekilde Evet. oluyor. Hani Kur'an'da geçiyor ya Evet, Talut Hı hı. Kral Talut'un da işte hükümdarlık nişanesi sembolü Evet. şeydi ona verdiğimiz tabut-ü sekine sakin duran sandık. O sakin duran bir sandık değil arkadaşlar, candaşlar. O başka bir şey. Onun adı nükleer füzyon sandığı. Füzyon. Evet. Nükleer füzyon sandığı. Evet, sandığı. Evet. Ona kim dokunursa ait sandığına biliyorsunuz ölüyordu. Evet. Belirli kişiler dışında. Evet. Belirli kişiler derken nasıl bir şey ya diyeceksin. Ama ben söylüyorum zaten. Orada boğayı gördünüz mü? Evet. Yanında aslanı gördünüz Aslanı. mü? Demek ki bir boğa, bir aslan, bir akrep ve bir insan Evet. olan Kova burcundan biri olmazsa bu sandığı kaldıramazsınız, ölürsünüz. Evet. Evet. Kova burcundan birisi olması lazım yani. Hayır, dördü birden. Dördü birden olması lazım. Bunların dördü birden olmazsa kim tutarsa tutsun yanar ölür. Evet. Ait sandığıyla ilgili bilgileri ikinci bölüme bırakırsak candaşlarımız Tamam. yardım eden asistan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bize şey yaparlar, bulurlar. ahit sandığı ile ilgili. Ait sandığıyla bilgi, değil mi? ilgili. Hı hı. Hatta onun üzerinde kerubinler var mesela. Evet. Az önce Başı, zaten başı aslan. evet. 4 tane başı var. Evet. Aslan, insan, boğa ve Akrep, kartal. akrep ya da kartal. Mısır'daki Sfenksler de aynıdır. Evet. Ön yüzü şeydir, aslandır. Göğsü boğadır. Sırtında düşmüş kanat vardır. Evet. Yüzü de insandır. Evet. İşte bakın onları da görmüş olursunuz. Yani bu neye benzetmeye çalışmışlar o Sfenksleri? Kerubilere mi benzetmeye çalışmışlar? Evet, o kerubiler çok değişik bir olay. Fakat onu ikinci bölümde mi yapalım? İkinci bölümde Neden yapalım. biliyor musunuz? O çok şey işte geldi. Bir tanesi geldi. Evet. Bu kerubiler garip bir makine.
Orada göreceksiniz. Evet. Hezekiel Aleyhisselam var. Kartalı gördünüz mü? Kartalı gördük. Evet. İnsanı gördünüz mü? İnsan orada. Başka? Boğa orada. Boğayı da gördünüz. Hı hı. Aslan. Aslan zaten orada. Evet. Yani dördü de gözüküyor. Evet. Evet. Şimdi buna benzer başka bir şekil daha bulursanız O şekiller hani orada ne yapıyor? Dördü birden aynı yüz. Aynı Evet. yerde aynı yüz oluyor. evet. Eğer bulunursa. Evet. Hemen ekleyebilirsek de olur. Eklemezsek ikinci bölümde de bunları verebilirim. Tabii yine bu bilgiler yine ilk sefer veriliyor. Daha önce Evet. hiçbir zaman Hiçbir zaman verilmedi bunlar. bu şekilde anlatılmıştı. Hatta Evet. kerubiler hakkında efsaneler dolaşır her Tabii. tarafta. İnsanlar anlatmaya çalışır. Efsane şekilde yarı doğru, yarı yanlış, Evet, araya evet, şeyler, masallar, hikayeler Evet. falan girer. Ama Hatta ben dünden bir sır vereyim. Dün Hazreti İbrahim'e bir cennet atfetmiştik. Mukarrebun. Evet, mukarrebun. Akraba cenneti. Evet. Çerubi bu işte. aa, Yani şu şekilde Evet. arşın en üstüne gidiyorsun. Evet. Tabii bunlar Tevrat'tan alınmış şekiller, gravürler. Evet. Ama bizim kullanmamız gereken onları da herhalde ikinci bölümde buluruz. tamam. Orada daha da iyi anlatırım. Tamam. O zaman ikinci bölümde bu kerubileri de anlatmaya devam ederiz. Evet, şimdi o zaman devam ediyoruz konuşmaya. Evet. Şimdi enerji paketçikleri içinde neler varmış? Bilgi paketçikleri. Bilgi Aha. paketçikleri içinde. Bakın neler varmış. Evet. Neler çıktı. Daha neler Kerubi çıktı. bile içinde çıktı. İçinde çıktı. Evet. Kerubiler de içinde Kerubiler çıktı. bile içinde çıktı. Bakın, İşte bakın gelmeye başladı. evet. Şekille yapmışlar. Bakın orada bir kerubi var. Evet. Evet, burada da böyle bir şekil var. Aslan, kartal, insan ve boğa. Bakın Tevrat'ın şifresi birincide, hı. en altta hı. renksiz 4 tane şey göreceksiniz. Evet, en 4 altta. tane yüz var. Evet, 400 var. İşte bunlar Siyah kerubiler. beyaz, kerubiler. Her bir meleğin 4 tane yüzü var. Evet, 400'lüler. 4 tane. Her biri bir yöne baktığı için dönmesinin başını çevirmesi gerekmiyor. Evet. Peki kimdir bu melekler? Arş taşıyıcılar, Arş taşıyıcıları. direkler. Evet. Bu direkler nedir peki? 1, 3, Ve 7, 9 9. direkleri. Aynen. İşte onlar. Kaptanım, ikinci bölümde yine kaldığımız yerden devam edelim. Gerçekten çok heyecanlı oldu. Ben de heyecanlandım. Ben heyecanlandımsa Evet. yani düşün artık. İzlerlerimiz ve dinlerlerimiz de heyecan içinde bekleyecektir. Kahve mi içecekler acaba? Evet, bir kahve molası verelim sevgili dostlar. İkinci bölümde buluşmak üzere. Yani sana demin o arada onu anlatıyordum, tamam. Girdik mi programa? Evet, girdik. Bakın o reklamlarda gördüğünüz yerler var ya, mükemmel yerler. Evet. Orada buluşalım. Az önce bahsettiğiniz Artemis. Artemis. Artemis'te o gördüğünüz muhteşem manzaralarda, bu kendi reklamın değildir ama oradan başka yerde de konuşamam. İlham gelmiyor. Evet. İlham gelmiyor. Evet. Orada iki tane güzel, birisi 250 metrekare, diğeri 200 metrekare. İki tane de Çadırımız var. Ve gördüğünüz cıvıl cıvıl cevval her şey. Evet. Ben büyüyünce Artemis'e gideceğim. Biz de gideceğiz. Sevgili dostlar, önümüzdeki dönemlerde özellikle kışın çadırımızda güzel bir şekilde ısınacak. Orada yine böyle toplanacağız. Ve bu sohbetten aynısını yapacağız. Aynen. Evet. Ve sizler de dahil olacaksınız birebir canlı. Kaptana yakın olarak ve sorularınızı da hazırlayarak Artemis Beach Club'da özellikle sonbahar itibariyle önümüzdeki kış dönemleri, yazın hele bir daha. Yazları da öyle, Evet. bir daha yazları da öyle. Evet. Burada buluşacağız, Artemis Beach Club'da buluşacağız ve bilime doyacağız. Doyamayız aslında da. Doyacağız, evet. Bilime doyacağız. Evet, şeyde kalmıştık kaptanım, kerubilerde kalmıştık. Cifirden başladık. Ondan sonra sabit öncü ve değişken
arş dileklerini gösterdik. Oradan burçlara girdik. Her burcun bir temsili var bu arşlarda. En son kerubinlere girmiştik. Kerubinlerden geldik nükleer füzyon. Evet. Nükleer füzyon neydi? Allah'ın kitabında tabutüs sekine, sakin duran, tabut sandık demek. Evet. Sandığı gördünüz. Sandığı nereden gördüğünüzde size göstereyim. 4 tane direk yaptık, sayıları birbirine dizdik. Evet, şimdi geldi. Evet. Şunun adı tabutüs sekine. Evet, temsili Taşıması gereken insanlara dikkat edin. Taşıması gereken insanlara dikkat edin. Biri mutlaka Kova burcu. Evet. Ama yerleri hazır olacak. Bakın, biri Kova burcu olacak. Evet. Hemen Kova'nın çapraz arkasındakinin Aslan burcu olması gerekiyor. Birini ben taşıyabilirim kaptan. Birini de ben. Evet. Hemen birinin yanındaki Kartal deniyor. Kartal burcu, Akrep burcu. Evet. Hemen onun arkasındaki Boğa burcu, gene çapraz. Evet. Bakın bir daha söylüyorum. Bu şekilde tabut-ü sekine veya ahit sandığı, meşhur ahit sandığı eğer bu şekilde taşınmazsa nükleer facia oluşuyor. Nükleer facia oluşuyor. Nükleer facia. Biter. Yani herhangi başka Her- bir burçtan birisi gelirse Ben yardım edeyim düşerken diye evet, patlatıyor kendini. kendini patlatıyor. Kendini patlatıyor. Peki etraf çevre o da patlıyor mu? Ya tabii ki ama önce sen durup dururken yanıyorsun. Evet. Hani var ya kendine yananlar. Evet, Niye kendine- yanayım ya? evet. Ha, iyilik yapayım, sandığı tutayım Evet. dedim, olmadı. Onun için tutarken dikkat Allah'ın etmemiz şakası lazım. yok. Benim aynen, anlattıklarım da aynen, şaka değil. Aynen. Anlattıklarım aynen. şaka değil. Orada gördüğünüz sandık var ya, benim enerji paketçiği dediğim. İşte o. Bilgi paketçikleri. Enerji. Enerji paketçiği. Paketçiği dediğim deli enerji, hem de deli Evet, enerji. evet. Nükleer füzyon. enerji. Nükleer füzyon sandığı tabutü Evet, sekine. evet. Böylelikle tabutü sekine de Açığa çıkmış oldu ilk defa. ilk sefer yine Evet. evren tarihinde ilk sefer, hatta tabutü sekineyi hangi burçların taşıyabileceğini de Ve açıklamış demin oldu. cifir yoluyla, yani dedinli batılı ilimlerle bulduk. Evet. Yarın öbür gün belgeseller yapılırken bu programlar, bu konular hakkında Tabii ki. referans olarak yine bizim Tabii ki, programımız inşallah, alınacaktır. İnşallah. Şimdi tabut-ü sekineyi şurada görüyorum sol üstte. Evet. Orada iki melek kanatlarını uzatmış, görüyor musunuz orada? Birbirlerine göre. Evet, üstteki İki melek var. iki melek var. Evet. O kapağı açarken de bakın, taşımak başka. Kapağı açarken de kapak ya o. Evet. Kapağı temsil eden Başak ve ikizler, yıldız aynıdır. Yay ve balık. Bunlardan biri olacak, tutacak. Kapağı öyle Evet, açacak. öyle açılacak. Kapağı ancak öyle açabilirsiniz. Evet, öbür türlü yine facia Evet. olur, açılamaz. Açılamaz. Kapağın içinde ne var? Bütün Tevrat ve ana kitap, yukarıdaki ana kitap var. Lef-i mahfuz Levh-i Mahfuz'un yansımaları var. yansımaları var. Evet. İşte bakın, şimdi bir daha dönüyoruz. Matematiğin bizi getirdiği noktaya bakın. Evet. Nükleer fiziğe kadar geldik. Evet. Sandığı görüyorsunuz değil mi en sağda? Evet, üstte Evet. sandık, altta da Evet. O sandığın kapağı. altta da kapağı var. İşte bu kapak ona kapandığı zaman bir felaket oluşuyor. Ama taşırken de kapakları başkaları tutacak, burçlarına göre tutacak insanlar bunları. Şimdi bu sandığın diğer bir adı daha var. Tennur. 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 Şimdi nükleer füzyon nedir? Çekirdek erimesidir. Evet. Nükleer fisyon. Fisyon nedir? Fisyon. Fisyon nedir? Çekirdeğin ayrışması. Evet. Mesela atom bombası patlatıldığında uranyum işte ikiye bölünür falan gibi. Nükleer fisyon. Füzyon değil anlattığım. Fisyon. Fisyon. Nükleer fisyonun Kur'an'daki adı tennur. Tennur. Tandır. Tandır. Tandırın kaynaması. Evet. Bu da
Hazreti Nuh'un şeyinde söyleniyor. Meşhur. Kur'an'da da şöyle geçiyor Evet. kaptanım. Nihayet emrimiz geldiği ve tennur feveran ettiği vakit Yani dedik ki tandır kaynadığında. Evet. yükle içine her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm sabketmiş olandan maada ehlini ve iman edenleri mamafih pek azından madası beraberinde iman etmemişti dedi. Ya evet, burada Nuh'un gemisinden bahsediliyor. Nuh'un eşi diyor ki Allah Allah diyor, durup dururken diyor tennur, yani tandır kaynadı diyor. Tennur kaynadı. Evet, tandır kaynadı diyor. Bu nasıl iş diyor, adam diyor. Kocası da çok sert alay eden, şaka değil. Eşek şakası. Bir kadındı o. Zaten zorla bindi gemiye falan. Yani Nuh'un sular karısı. yükselmese kendi gemiye atmayacak. Evet. Öyle kurtardı kendini kadıncağız. Evet, maalesef birkaç tane peygamberin eşi de öyle. Böyleler, Pe- evet, bir kısmı öyleler. Peygamberlere inanmamışlar. Evet, hatta, aynen hatta öyleler. köstek olmuşlar. Evet. Bu arada yeni bir şeyler geldi. Evet. Tennuru gösterdiniz değil mi arkadaşlar? Tennur var galiba orada. Yine ahit sandığı Ahit var. sandığı, tamam. Ahit ya da sandığı. tabut-ü sekine. Hı hı. Tabut-ü sekinenin geçtiği ya da ahit sandığının geçtiği ayetlerden bir örnek verebilir misiniz? Tabii, şimdi arkadaşlar hemen gönderecektir bana. Tabut-ü Sekine'nin, Tabut-ü sekine. evet, Kral Talut zamanı. Kral Talus zamanı geldiği zaman hemen okuyacağım. Geldi. Okuyorum ben. Peygamberi onlara dedi ki, gerçekten onun hükümdarlığının alameti size tabutun gelmesidir ki onda Rabbinizden bir sekine Sükunet. ve Musa hanedanıyla Harun hanedanının terk ettiklerinden bir kalıntı vardır. Melekler onu yüklenecektir. Şayet inananlardan iseniz elbette bunda sizin için kesin bir ayet vardır. Buna ek olarak bir de Tevrat'tan bulabilir misiniz? Neyin nesidir bu? Evet, Tevrat'taki Yani şeylerden. Leviyatlar bölümündeydi galiba, hatırlamıyorum da. İşte şu kabileden tutsunlar, bu kabileden tutmasınlar, elleri yanar falan filan deniyordu. Evet, o da gelecektir. Bu arada Evet. Bakara suresi 48, zaten yukarıdakini okumuştuk. Bir de Tevrat'ın içerisinden bulabilirlerse Varsa, yani bildiğimiz- arkadaşlar. Kendi adı zaten şey onun, Tabut-ü Sekine değil, ahit sandığı. Ahitleşmişler. Bakara Hazreti 249'da Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki, doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir. Ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç onu tadmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç hepsi sudan içti. O kendisiyle beraber iman edenlere ırmağı geçince onlar geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler. Nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir diyor bu ayette Hemen de. toparlayayım olayı. Golyat, hani Calut. Evet. Bunlar devler, Nefilim denen devler. Dünyanın ilk dönemlerinde, yani şöyle denir mesela, Hazreti Adem'in boyunun 40 arşın, 40 metreden yukarı olduğu falan. Evet. İndiği halde, yeryüzüne indiği halde. Yeryüzüne indiği Ama halde. giderek biz tabii ki akraba evliliği nedeniyle törpüleniyoruz. İster istemez yakın akrabalarla evleniyoruz değil mi? Aynı batındakiler evleniyor. Sonra ben amca kızımla evleniyorum falan. Böylece küçülüyor, boyumuz da küçülüyor. Evet. Golyat, bunlar öyle değil. Bu Golyat denen devler, Nefilim devleri Tevrat'ta gerçek Nefilim. büyük. Bunlar gerçekten çok büyük. 4.28 falan. 4.28 nedir biliyor musunuz? 6 ton insan demektir. Oo, bir insan 6 ton Çünkü ve uzun. evet, biyolojik biyogeometri yasalarına göre hacim senin ağırlığı boyunun Evet. 4. kuvvetiyle artar. Evet, boyları da aşağı yukarı Evet, 5 metre. Evet, 4.80 falan. 4.80. Bulunuyorlar da.
Bulunuyor kazılarda bunlar. Kazılarda son yapılan kazılarda ben de birkaç resim görmüştüm. O şeyler bulunuyor. O Golyatlar bulunuyor. Evet. Burada anlatılan Golyat'a karşı, yani bu Calutlar, bu Golyatlar, bu devler bir ırmak sınırındalar ve o ırmağı belirli şeylerle, mesela uyuşturucularla falan Evet. bozuyorlar ki buradan içsin insanlar ve şeyleri bozulsun. Dirençleri bozulsun. Haşhaşinler gibi. Sonra da alıp onları yiyorlar. Oo. Evet. Bu arada Tevrat'tan ilgili yer geldi, onu okuyorum. Tamam. Ve Nun oğlu Yeşu kahinleri çağırıp onlara dedi: Ahit sandığını kaldırın ve Rabbin sandığının önünde 7 kahin koç boynuzundan 7 boru taşısınlar, 7 kavme dediler. Geçin ve şehri dolanın ve silahlı adamlar Rabbin sandığının önüne geçsinler. 8 ve vaki oldu ki Yeşu kavme söyleyince Rabbin önünde kaç boynuzundan 7 boruyu taşıyan 7 kahin geçtiler ve boruları çaldılar. Fonon, duvar yıkan. Erike, Jericho'nun duvarlarını yıktılar. Evet. Evet. Ve Rabbin ahit sandığı onların ardından gitti. 9 ve silahlı adamlar boruları çalan kahinlerin önünde gidiyorlardı ve kahinler boruları çalarak giderken dümdarda sandığın ardından geliyordu. Evet, bu sandığın işaretlerinden biri. Aslında Tevrat'ın içinde hazırlıklı olsak böyle şeylere, ben değilim. Ben bile yeni söylüyorum. Yani sandığın efsafı anlatıldığı içinde. Hangi kabilenin kime nasıl dokunacağı, nereden tutacağı, hangi köşegenden bunu yapacağı. Bu sandık Kur'an'daki adıyla çok merak edilen bir şeydi. Ben de açıklamış oldum. Tabutü Sekine. Evet. Ahit sandığı. Böylece bilime ve kült yani kültürdür de o kült vardır, bir de kült vardır. Culture, kültür. Evet. Şimdi okültist olmak bilimle yan yana olan dinle beraber incelemek demek. Okültist bir bilim bu anlattığım size. Okültizm diğer adıyla. Okültizm bilimi. Evet. İlk defa evren tarihinde bir enerji diyorum bile paketçinin ki akıl paketi, bilgi paketi, zeka paketi her neyse bunun dünden başlayan açılımını bugün artık o kadar genişlettik ki nükleer fiziğe geldik, nükleer füzyona geldik. Evet. Kendimi tebrik ederim. Biz de tebrik ederiz size. Kaptanım, Tevrat'tan gelen yazıları tekrar okuyorum, Tevrat ayetlerini. Sandığa taşıma görevini Kohat soyundan gelen Levilere verilmiştir. Leviler dışında sandığa dokunmak yasaktı deniyor. Çıkış 25-22'de Tanrı Musa'ya şöyle der: ve seninle orada buluşacağım ve seninle kefaret örtüsü üzerinden kutsal ahit sandığı üstündeki melekler arasından sözleşeceğim. İşte bunun için ait sözleşmek demek. O iki melek sakin duruyor. 2 tane melek var, kanatlarını şöyle uzatmış. Evet. Hatırlayın. Evet, şöyle. şekilde. Evet. O 2 melekten birisinin adı İsrafil Aleyhisselam. Aman Allah'ım. Oo. Evet, o kadar. Kainatları yok edecek bir şeyden, melekten bahsediyoruz. İsrafil. İsrafil. Sur borusunu. Sur borusunu çalacak melek. Olan melek. Orada zaten vurgulanan şey ne? Kahinler diyor koç boynuzundan yapılmış fonon ses ötesi, duvar yıkan. Evet. Ne bileyim. Yani ses ötesi toplar var mesela. Evet. Duvarı yıkıyor. Ama bu sesi sadece köpek duyuyor. Evet. Buna ses ötesi deniyor. Fonon. Süpersonik deniyor. Biz buna kuantum fiziğine göre fonon demek zorundayız. Evet. Ses ötesi ses. Rüyada Allah sizle konuşabilir, olabilir. Evet. İşte ikiniz de fononla konuşuyorsunuz. Tabii. Rüyadaki dil de fonon Evet. olmuş oluyor. Veya bakın işte bu koç boynuzu dediği. Evet. Fonon üreticidir bu. Sadece koç değişken. Öncü burç. Evet. Öncü Aynen, burçtan aynen. olur.
Sadece ondan olur. Evet, koç boynuzu. Yani derseniz ki ben bunu keçi boynuzundan da yaparım. Olmaz. Hani keçi boynuzu nereden çıktı ya? Keçi boynuzu. Kemir şu kadar bir tat gelmiyor. Evet, evet. Ya bir dakika bölmesene konuyu. Konuyu bölüyor bu adam. Ya pardon, canım da keçi boynuzu çekti şimdi. Evet, yani o gördüğünüz fonu bir keçiden alınmış boynuzdan çıkmaz. Çıkmaz. Yani bir koç boynuzu Evet. fonon üretebiliyor. Bakınız her şey burçlara dayandı mı? Evet. Evet. Bir şekilde burçlara gidiyor. İşte her şey. size cifiri takdimimdir. Cifiri gördünüz. Şaşırınız lütfen. Çünkü ben sağ oldukça sizleri her gün şaşırtacağım. Evet. Beraber. Evet, bu bilgiler yine Evet. ilk sefer Evet. yayınlanıyor. Yine Evet. dediğimiz gibi Evet. önümüzdeki dönemde Dört direkten nereye geldik? evet, 4 direkten nerelere geldik, neler açıldı, Tabut-u Evet. Sekine konusu açıldı. Tennur konusuna girdik yine. Tennur, Bu arada mutfağımız, rejimizi şiddetle tebrik ederim. Aynen. Bu kadar hızla nasıl geliyor bunlar? yetişti, normal, profesyonel, Bunu kimse yapamaz. aynen bunlara. büyük televizyon kanallarında Evet. bu şekilde yetiştiremezler. Ya ben Arka arkaya geldi. bir resmi bulmaya çalışıyorum kendim Google'da. 5 dakikamı alıyor ya. Evet. Yani ben hayret ettim Evet, şimdi. rejimizi tebrik Tebrikler, ediyoruz. tebrikler. Aynı Fena halde öpüldünüz. Aynı buradaki rejilerimizin yanında aynı zamanda Fransa'dan, Avustralya'dan Evet. da Tabii, rejiye tabii. yardımcı olan Hele dostlarımız var. Omniversal. Evet. Ona da teşekkür ediyoruz Omni'ye buradan selam diyoruz. Kubat. Kubat gönderdiğiniz Kubat'ta Avustralya'da bir tane geçen gün aradık Kubat'ı nerede? Vallahi dediler kadifeden kesesi olan bir şeyin kangurunun kesesinde saklanıyor dediler. Aldı beni bir gülme. O arada biri hocam ne oldu dedim. Kanguruların kanguru bu nedir dedi. kanguruların kanguru mu? Git diye ben başladım. Neyse hadi biraz ciddi olalım. Evet, çok güzel böyle ara sıra esprilerde duruyoruz. Yine bir resim geldi. Yine bu resim Tabut-u Sekine ile ilgili. Yukarıda da zaten melekleri tasvir etmişler Evet. bu resimde. Tevrat'ın en gizemli bölümüdür sevgili İbrahim. Evet. Bunlar. Erkan Akdeniz göndermiş. İstanbul'dan Çok da rejimiz teşekkür var ederiz. yani O bu ne resme güzel. bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama burası Ege. Burası Ege. Ama o Akdeniz. O Neyse buraya gelsin konuşalım. Evet, Tamam. Erkan Akdeniz'de ama Erkan Ege'ye gelsin. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Nasıl konular bugün çok enteresan ve ilgi çekici, merak Şimdi uyandırıcı. ben diyorum ya yani sen yeter ki sor. Evet, harika konular girdi. Bu cifirle bağlantılı olarak ben belki bağlantısı vardır, o bağlantısını siz açıklayabilirsiniz. Hızır'ı merak ediyor insanlar. Hızır bambaşka bir olay. Hızır bir peygamber midir? Hızır bir melek midir? Hızır bir insan mıdır? Yani çeşitli şeylerde insan diyorlar ki Hızır melektir diyorlar. Ötekiler başka bir yorum. Ortalık bilgi kirliliğine Bilgi dönmüş. girdi. Tabii ki en doğru cevabı biz sizden alacağız. Hızır kimdir acaba? Hızır kim? Hızır Aleyhisselam'ın asıl adı Hay, 2 Y ile yazılıyor. Dar. Haydar. 2 Y ile yazılıyor. Evet, bu bizim Alevi türkülerinde bahsedilen aynısıdır, evet, aynısıdır. Haydar. Evet. Hay Allah'ın yaşayan ismi. Yaşayan hayat ismi. Evet. Allah'ın hayat sıfatı aynı zamanda. Evet. Oraya eklenen dar kelimesi mesela defterdar, manidar vesaire gibi. Hayatı kaynaklarından biri anlamına geliyor. Hayat kaynaklarından biri anlamına Hayat geliyor. kaynaklarından biri. Allah Hızır'a kendi adını gizlice vermiştir. Evet. Diğeri kim? Diğeri de Yahya Aleyhisselam. Evet, Yahya. Yahya kimdir? Hani Hızır'ı anladık. Evet, Yahya Evet. peygamber vardı. Evet, peygamber var. Yahya Aleyhisselam. Adı ne? Adı nereden geliyor? Allah'ın ihya etmek anlamına gelen ismi Muhyi'den geliyor. Muhyi isminde. Bakın gene içinde heye hay var. Hayat var. Evet.
madem ki bu kadar sırlar alemine daldık, hadi buyurun buradan hepsini girelim Aynı, bakalım. aynı zamanda Yahya İkisinin yan yana gelmesi Hıdır Ellez. Hıdır Ellez adını alıyor. Yanlış bir şey tabii. Hızır İlyas gibi zannediyorlar. İki kişi, birisi zamanda geri gidiyor, birisi zamanda ileri gidiyor. Ama bunlar mecburen birbirleriyle tık Evet. takışıyor, rastlaşıyorlar. Evet. Biri ileri gidiyor, birisi geri gidiyor. gidiyor. Belli bir noktada, belli bir gün dönümleri mi o noktalar kaptanım? Evet, gün dönümü olabilir, bir gün olabilir. Aha. Diyor, mesela şöyle bir şey bu. Hafta içi demek daha doğru. Hatta 144 saatte bir rastlaşırlar. Şöyle diyelim, hafta içi diyelim bunu. Zamanda ileri gidenin yarını nedir? Pazartesi değil mi? Yarın pazar pardon. Evet. Yarın Evet. pazar. Yarın pazar günü, evet. Bugün Pazar. cumartesi, yarın pazar. Devam edelim. Ertesi gün Pazartesi, pazartesi, salı falan. salı, çarşamba öyle gidiyor. Gidiyor. Perşembe, cumaya gelelim mesela. Bilmem, pazara gelelim gene. Evet. Öbürü nereye gidiyor? Yarını ne öbürünün? O geri gittiğine göre cumartesi ise bugün, cumaya gidiyor o. Aynen. Cuma'ya gidiyor. Ondan sonra öbür gün Perşembeye, buluşmamız gerekirse Perşembe'ye, Çarşamba'ya, Salıya. Salı'ya, Pazartesine, Pazara geliyor. Zaten Pazar yola çıkmıştık. Evet. Merhaba demiştik. Gene Evet. merhaba. Gene merhaba. Hıdır Ellez budur. Hı hı. Hıdır Ellez budur. Şimdi tabii ki buna bağlı olarak bana sorulacak bir soru şu. Peki bunlar nasıl oluyor da oluyor? Nereden çıktı Hızırlar, şunlar bunlar? Evet. Önce evren yaratıldı. Evet. Yanlış. En büyük yanlış. Önce nokta kondu, nokta. Önce nokta kondu. Şunun tam ortasına önce nokta kondu. İşte koyuyorum. Nokta durgundu, durağandı. Ama bir şey içeriyordu, başlangıç içeriyordu. Nokta durağandı, durmuştu. Ama hareket etmesi gerekiyordu. Evet. Allah o noktaya ruhundan üfledi. Allah o noktaya ruhundan üfledi. Evet. Üfleyince iki tarafa açıldı. Evet. Allah'ın ruhu Hay ve Muhi isminin de kendisidir. Evet. Allah'ın ismi kendinin hay, diri oluşu ve Muhyi, ihya eden, hayat veren isminin de ta kendisidir. Allah üflediğinde bu nokta iki tarafa kaçtı. Evet. Bir ileri, Bir ileri Bir geri. biri geri hareket etti. Nokta bir de iki oldu. Niye? Çünkü orada çift yara yakalandı. Ha, Birisi evet. zamanda ileri gitti, Hızır Aleyhisselam. Hızır zamanda ileri Ötekisi gitti. zamanda geri gitti, Yahya Aleyhisselam. Evet. Zamandan ne kadar geri gidebilir kaptanım? İşte onlara da bakacağız. Şimdi şöyle diyeceğiz. Buna orada çizebilir miyiz? Tabii Artık ki. tuhaf olur mu bilmiyorum. Ben hazırlayayım bu arada. Siz oraya çizersiniz. Ben de buraya geçiririm çizdiklerinizi. Evet, bir şekil geldi kaptanım bu arada. Onlar da siz gelmiş. çıkarsınız. Evet, Aha. gördüm. Çok güzel şekiller. Şimdi şunun adı durağan, merkez. O çok basit bir şey. Şunu şöyle Bir gösterelim. yuvarlağın Evet. Şöyle, tek merkezi. evet. Tek merkez. Bunu elips şekline sokunuz. Evet, bu elips şekline sokunca çift merkez oluyor. Çift merkez oldu. Evet, Çift şöyle de. odak oldu. Çift odaklı. Şimdi artık burada birincide fasit daire var. Birincide fasit daire var. Yani Evet. tıkanmış daire, dışına çıkılamayan, kısır döngü denen bir daire var Evet. birincide. Eğer yaratılan nokta kişi ruh üflersen harekete geçecektir. Evet. Sen ruhunu üflediğin zaman şu elips çıkacak. Buna F1 odağı, buna F2 odağı deniyor. Bu da merkez C harfiyle gösteriliyor genelde. F1, F2. Evet. Bu da C harfiyle Evet. gösteriliyor. Demek ki merkezden
merkezden. Hı hı. Zamanda bir ileri, Şu merkezden zamanda bir ileri, bir geri, bir geri, iki yöne hayat başladı. iki yöne hayat başladı. Birinin hayatın adı Muhyi. Ötekinin adı Hay. Hay, diri. Hayır. İkisi de hayat. Öne giden hayata Haydar diyoruz. Haydar. Haydar zamanla bazı yazılmış metinlerde kavram değiştirdi. Haziran ayıyla karıştırıldı. Mesela Haydar bildiğimiz D harfidir. Ne yaptılar? Azerbaycan'da da öyle oldu. Kuzey Azerbaycan'da D'dir. Yazarken Azerbaycan diye yazarsın. Z harfini. Ama Güney Azerbaycan'da Adarbaycan. Adar, Adar, Dat, Mağdubi. Evet. Mağdubi. Mağdubi. Ha, Evet. Dat, Mağdubi. Evet. Şekle yazdıkları için Hı hı. Adarbaycan. Hıdır, Hızır, Hıdır. Hızır, Hıdır'dır. Hıdır. Azerbaycan. Evet, Hıdır. buradan bizi Azerbaycan'dan izleyen sevgideğer dostlara da selam olsun. Bayağı bir izleyenimiz var Evet, Azerbaycan'dan öyle mi? da. Hı hı, selamlarını ilettiler. Çok. Üzerimde kalmasın söyleyeyim. Evet. Hep söylerim. Tek millet, iki devlet. Evet. Muhyi ve Haydar olarak tek noktadan açılım sağladık. Evet. Demek ki hayatın iki kelimesi. Burada hayatın H ve Y harfi var. Burada gene H ve Y harfi var. Onu gördünüz. Evet. Peki buraya iki tane insan yaratılsaydı, evet, Evet. iki insan yaratılsaydı, buraya Allah kendine yakın iki şahit koysaydı, Evet. kimi koyacaktı? Bakın, Muhi isminden türetelim. Muhi ismi, Evet. mesela mektup Mektup gibi. Mektup, katip değildir. Mektup, katip değildir. değildir. Kütüphane de değildir, kitap da değildir, değil mi? Evet. Biz şimdi bunun için hayat kelimesini çıkartıp çıkartacağız. Evet. Ne kaldı geriye biliyor musunuz? Yahya. Yahya. Evet, Yahya. Yazın, yazın onu. Yahya. Yahya'nın isminin özelliğini rica ediyorum. Gönderirseniz ayette. Zekeriya Aleyhisselam. Evet, Yahya ayetini geldiği zaman Ve ben Yahya okuyacağım Aleyhisselam'ın burada şeyi var bildiğiniz hemen. Evet, gibi. burada da şeklimizde de gösteriliyor kaptanım. Tamam. Yahya Aleyhisselam nerede? Onu da görelim. Hı hı. Yahya ayetini gönderebilir Ayeti misiniz görelim. bana Sonra arkadaşlar? bunlara bakalım. Tamam. Çok güzel şekiller hazırlanmış. Evet. Ben Tebrikler galiba Fransa'dan geliyor. Değil mi şekil? evet. Tebrikler. Ey Zekeriya, haberin olsun, biz sana bir oğul tebşir ediyoruz. Adı Yahya. Bundan evvel hiçbir adaş yapmadık ona. Allah'ın adını diyor, Allah'ın muhyi, ihya eden, hayat veren adını bundan önce kimseye Allah vermedi. Bir tek buna veriyor. Sebebi ne? Bunun sebebini düşünelim. Bu adam neden çok özel? Çok özel. Evet. Neden? İşte buraya dönüyorsunuz. En başta adam varmış, o adam varmış. En başa gidiyor. En başa gidiyorlar. En başa gidiyor. Yani birinci yaratılıştan itibaren bir noktanın yürüyüp iki tarafa, iki odak olmasından itibaren Yahya Aleyhisselam ortaya çıkıyor. Yahya Aleyhisselam peygamber olarak ortaya çıktı. Daha sonra da Ali İmran döneminde de bedenlendi, yaşadı, öldü, vefat etti. Hayır. Onlar özellikle yukarı alınıyor. Evet. Çünkü onlara Levh-i Mahfuz'un şahitleri deniyor. Evet. Allah'ın kitabının, büyük ana kitabın şahitleri. Levh-i Mahfuz'un iki Evet, şahidinden. o birincisi Yahya. Birincisi. İkinciye döndük. Hemen yanında. Hızır da burada. Evet, Hızır da orada. Hızır'ın adı Haydar. Allah'ın ismi değil, sıfatını taşıyor. Allah'ın sıfatları var biliyorsunuz işte. Kendinden kayyum oluşu. Değil mi? Hayyul kayyum Evet. gibi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın sıfatını taşıyor. Diri. Diri. Evet. Ve diri kalmak zorunda kalıyor. Hızır'ın hikayesi bu. Evet. Onun için bu kadar uzun seneler, yıllar boyu, yüzyıllar boyu diri kalan bir insanı rastlamamak mümkün değil. Rastlayacaklar. Rastlamışlardır.
Evet. Boy boylamış, soy soylamış. Dedem Korkut. Dede Korkut. Evet. Zaten kendi adı da Turgut. Özel adı Turgut Evet, tabii. özel adı Tabii, Turgut. tabii. Bir Yani Türk ismi. Evet. Hızır. Türk isminin İskitçesi olan Torgot'tan geliyor. Torgot'tan geliyor. Torgot. Torgot biraz süzülmüş, güzelleşmiş, Turgut olmuş. Yine ilk yaptık kaptanım. Bir ilk yaptık değil mi? Hızır'ın direkt Gerçek adını verdik. özel adını da verdik. Evet, evet. Gerçek adını da Evet, verdik. evet. Torgot. Evet. Evet. Allah Yahya'yı peygamber yapıyor ve peygamber olarak ona diyor ki benim adımı aldın. Sen Yahya'sın diyor. Evet. Biri isim alıyor, biri sıfat alıyor. Burada anlaştık mı? Evet. Hızır Aleyhisselam Evet, Allah'ın hay, diri sıfatını alıyor. İşte vacibül vücut var ya böyle şeyler, Allah'ın sıfatları. Evet. Hay, diri. Hayyül kayyum. Allah diri ve kaimdir. Kendinden kaimdir. Yani bir nefsihi. Nefsi olmadan kaimdir Allah. Nefsi kendiliğinden kayyumdur. Orada vardır. Nefis burada Allah'ın nefsi var anlamına gelmiyor. Öz kimlik. Biz insan oldu işte askerler gibiyiz değil mi? Evet. Ama Mehmet Ali Sancak. Buyurun komutanım. İşte o çıkıyor öne. aynen. O özelleşti. Özelleşti. O özel bir kişi oldu artık. Hızır'la ilgili de Kur'an şöyle diyor. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve kendisine ledünümüzden bir ilim öğretmiştik Evet. diyor. Ledün bu cifirin Evet. de içinde bulunduğu Evet, ana sizin de öğrettiğiniz kripto, bilim kitap. Evet, kripto bilim kitap. dalı ledünni bilim dalından geliyor. Hızır'ı da Kur'an'da böylelikle göstermiş olduk. Evet. Zaten Yahya'yı biliyoruz. Evet. Yahya ne kadar geriye gidebildi? Ondan evvel Hızır'ın daha ne kadar görünebileceği günler var. Geçmişte ne kadar göründü. Geçmişte Hızır ne kadar? Aleyhisselam Evet. Çoğu yerde İskandinav efsanelerine bağlı olarak Noel Baba diye anılıyor. Kuzey Kutbu'nda yaşar. Renk geyikleri vardır vesaire vesaire. Evet. Uçar. İşte kırmızıdır ho 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 der. Tabii ki bu Demre var. Şeyde. Kaş Demre var. Evet. Antalya Kaş Demre. Antalya'da. Demre'deki Noel Baba değil. O Santa Claus. Fakat ne olmuşsa o isim gene buna verilmiş. Noel Baba dediğiniz kişi, çocukları seven kişi, bakınız bir daha söylüyorum. Noel kavramını yaratan kişi. Bu o kadar önemli ki söylediğim söz. Bir daha söylemek zorunda kalabilirim. Grimm kardeşler. Evet. Düşün masalcı babaları. Grimm kardeşler ne demek? Bütün çocukların dünyalarını güzelleştiren kardeşler. Öyle değil mi? Evet, Ve masalları diğerleri vardı. Hans Christian Andersen. Andersen'den masallar. Bütün bu insanlar mübarek insanlar. Bütün bu insanlar Noel Baba'yı yarattılar. Evet. Çocuklara umut verdiler. Noel Baba var mıdır? Vardır. Noel Baba şöyle vardır. Hızır Aleyhisselam. Evet. Hızır Aleyhisselam canı çekerse gider Kars'ta boylar vardır orada. Boylara boy boylar, soy soylar, çocuklara isim verir. Deli Dumrulu bile adam eder gelir. Evet. Bamsı Beyrekoğlu Evet. falan. Dedem diye. Korkut Evet, hikayelerinde Dede de Korkut geçmiştir. bir İskit ilkidir. Bir İskit ilkidir. İskit ilki. O zamanlarda aynı diller konuşuldu, aynı alfabe konuşuldu, yazıldığı için o alfabeye şimdi Göktürk alfabesi diyorsunuz. O zamanki adıyla Runik'ti. Runik alfabesi. Runik alfabe. Dolayısıyla İskitler Göktürklerin de şeyidir, atalarının atalarıdır. Evet. İskitler Göktürklerin de atalarının atalarıdır. Ne kadar da derine gittik böyle Gittik. Türk O zaman milletinin. şunu görüyorsunuz. İki tip var. Torlar, hani Tanrı Tor falan filan var ya. Evet. Ve Gotlar var. Bakın ikisini Evet, gördünüz mü? Torlar ve Gotlar. Torlar ve Gotlardan Mehmet Ali gibi bir isim çıkarırsanız Turgut çıkıyor. Evet. Turgut. O onun ismidir. Özel ismi Turgut. İsmidir. Evet, Turgut. Böylelikle
kaptanım. Hızır'ın İşte bakın. özel ismini de bu. Evet, bu şey alfabesi. Runik alfabe. Evet, bakın burada hangisi bunların şey? Alttaki daha Türkçe. Bakın Oğuş'un uçu it övülen adın bayrağı it kurttur diyor. Oğuş'un. Bakın aynı harfleri gördünüz mü? Evet. Harfleri gördünüz mü? Ocean. Ya Torca ve Gotça. Evet. İkisini koyuyorum şimdi üst üste. Evet. Bakın. Övülen atın uçu ittir. Övülen adın, kimin adı övülmüşse, Tanrı'nın adı övülmüşse, bayrağında it yani kurt vardır. Yani asıl kelime ittir. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? O devirlerde it diye bir şey, köpek diye bir şey yoktu. Kurttu. Kurt vardı. Ya çakaldı, Moğollar gibi, ya kurttu. Şimdi bir daha dönelim, yaklaştırırsanız Evet. yukarıya geleceğim. Evet. Şeyi tekrar şekli yaklaştırabilir miyiz tam ekran? Tamam, geldi. Teşekkür ederim. Evet. Bakın orada ne diyor? Sparuk içu YK diyor. Asparuh'un içki kadehi diyor. Birincide yukarıda gotlar var. Torlar var. Evet. İkincide aşağıda gotlar var. Evet. Bakın Turgut'u anlatıyorum. Dikkat edin. Tek vuruş bu. Tek vuruş. Kulaklığıma ses geldi, özür dilerim. Tamam, düzeltiyorum. Tamam. Oldu. Bakın, ikisi aynı değil mi? Birebir aynı değil mi? Evet. Göktürkçe. Aynı. İkisi de aynı şeyler. Evet. Fakat farklı okunuşa Evet. Birisi İskandinav mitolojisini anlatıyor. Evet. Zagaları anlatıyor. Evet. Sagalar. Birisi İkisi de de Sakaları anlatıyor. İskitleri anlatıyor. Saka Türklerini, İskitleri anlatıyor. Ama bakın buna şaşırmanız gerekiyor. Birebir aynı fakat iki mana çıkıyor. Evet, harfleri aynı. Evet. Aynı şeyde iki şekilde okunuyor. Evet. Çok Birisi ilginç bu sağdan da. sola, birisi soldan sağa okunduğu için böyle çıkıyor bu. Evet. Çok Bunu Kazım Mirşan, Allah rahmet eylesin, yüksek derecede büyük Türkolog, büyük aynı zamanda gotikçi yani İskandinav mitolog şeydi, ne sahipti, bilgisine sahipti. evet, İskandinav. Kazım Mirşan mutlaka onun kitaplarını bulursanız zaten bu dili çözeceksiniz. Evet. Kazım Mirşan, unutmayalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok saygıyla, sevgiyle ellerinden öpmüşündür defalarca. Şimdi burada şaşıracak ne vardı? Burada şaşılacak, bak yukarıya alfabe de geldi kaptanım. Evet, birebir aynı. Aynen. Alfabe. Arkadaşlar, yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? İsveçlerle Türkler Akraba. aynı alfabeyi Aynı kullanan alfabe. Türkler miydi? Evet, öyle bir şey öyle çıkıyor. soramazlar. Öyle soramazlar. Çünkü zamanla Moğol'la evlenirsen gözlerin çekik oluyor. Çinli gibi oluyorsun ya da şey oluyorsun. Ama gidip de kimseye evlenmeyip kendi aranda evlenirsen Finli oluyorsun. Finli oluyorsun. Finlandiyalı oluyorsun. Peki Finlerin atası kim? Finlerin atası kim? Ata değil. Finler kimlerle beraberdi? İskandinavlarla. İskandinavlarla. Germenlerle yani eski Germenlerle. Demek ki Türkler Fince'yi konuşuyorlar. Demin gösterdiğim kelime Fince'ydi. Fince'yi iki tarafta konuşuyordu. Evet. Şöyle konuşuyordu. İskenderinizi alabilir miyim? Hayır vermem, siz sandalyemi alın. Tamam işte zaten olan İskender ve sandalye aynı şeyi anlattık Evet. gibi oldu. Evet, çok ilginç. Yani Evet. iki farklı kültür olarak düşündüğümüz İskandinavlar ve Türkler arasındaki ortak nokta da İnanılmaz bir şey. Bakın. İnanılmaz bir şey. İşte. Kalın harfler Orhon, Evet, evet. inceler Viking alfabesinden. Gördünüz mü? Çok benziyorlar birbirlerine Çok mu? alfabe. Çok acayip çok inanılmaz benziyorlar. benziyorlar. Evet. Kalın harfler Orhon alfabesinden, inceler de Viking alfabesinden. Hani Türklerin şeyi yoktu, yazılı edebiyatı yoktu. Ya işte Ya. en eski edebiyata sahipmişiz. Çünkü Türkler derken kendimizi götürdük. Orta Asya'nın Yenisey, Selanga boyundaki Orkun anıtlarına falan götürdük koyduk. Evet. Neden Finlilerle işiniz yok zannediyorsunuz ki?
Siz Finlilerle başladınız. Siz Türkler Finlilersiniz. Yani Finli değilsiniz. Siz Türkler Finlilerle başladınız. Anlatabildim mi? Siz ondan sonra İskitler ve Türkler, Göktürkler ve Türkler çıktı. Evet. Bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Evet. Evet. Başlangıç noktamız aynı yani. Aynı. Aslında Çünkü aynı zamanda biz Torgutların Got bölümleri, yani Türk bölümleri şudur. Allah'ın övdüğü, ayetlerle övdüğü Türkleriz biz. evet. Onu ilk programımızda Tabii o yaptık. ayetleri anlatmıştık. Evet, İnanılmaz yaptık. ayetler yine. Çok güzel ayetlerdi onlar. Ne mutlu Türk'üm diyene, varlığın Türk varlığına armağan olsun. Evet. Aziz Atatürk, sana çok teşekkür ederiz. Rahmetle anıyoruz. Evet, evet. Yani bugünümüzü Yüce Atamıza borçluyuz. Onun devrimleri sayesinde bir ülke batmaktan kurtulup devrimlerle Evet. birlikte Evet. açığa çıktı. O Bütün maaşından, bilgileri. maaşının bir bölümünü Türkiye İş Bankası'na yatırdı. Türkiye İş Bankası'ndan Türk Dil Kurumu'na, şimdi anlattığım şeyleri yaptığımız, daha evvel de anlatmıştım. Tahsin Mayatepe vardı ya da neydi? Mayatepe mi? Mayatepek. Mayatepek vardı. Tahsin Mayatepek vardı. Onu gönderdi. Orada da Amerika'da da Güney Amerika'da. şeyleri buldu. Mayaları. Mayaları buldu. Mayaların Türkçe konuştuğunu gösterdi. Evet. Bakın 7.000 tane kelime içinde insaf yani. 4.000'i de benzemez ya. Of, Türkçe of, ya. Of, aynen. Türkçe. Ayu tabuşan talke. Ayı, tavşan ve tilki dedim. Ayu tabuşan talke. Ya Türkçe, bildiğimiz Türkçe. Türkçe. Aynen bildiğimiz Türkçe. Yani oraya Mayalar vasıtasıyla yine Türkler de orada olmuş oldu. oldular. Şimdi demek ki diğer tarafta Amerika'daki kardeşlerimiz, Kızılderili derler demezler bilmiyorum ama onlar da Türkçe konuşuyorlar. Türkçe o kadar büyük bir dilmiş ki ta oralara gitmiş. Mayalar, İnkalar, Aztekler, Toltekler, ne bileyim yani Zapotekler hepsi. Bütün bunlar hepsi bu dili konuşuyorlar. Çok enteresan bir şey bu. Evet. Ve bazı Türklerin Amerika'dan geldiği bir rivayet değildir, gerçektir. Bu Türklere de Meluncan deniyor. Milancın İngilizce yazılışıyla Evet. okursanız. Meluncan Türklerini yine sanırım 5. programımızdaydı. Orada bahsetmiştik. Ama çok incelemiştik. az anlatmıştım ben. Asıl Zülkarneyn'le beraber anlatacağım. Zülkarneyn hikayelerini bıraktık ya bir ara. Evet. Ona da yarın var mı program? Biz sana sorayım önce. Yarın program var mı? Var mı? Aslında Devam edecek miyiz? Pazar yarın. Devam edebiliriz. Ben hazır ve nazırım. Tamam. Hazır bir şekilde bekliyorum. Yani Tamam. neden olmasın? Neden olmasın? Evet. İmposta sordum. Diyor ki ben diyor diyor. Yarın pazar ayını var diyor papazların diyor. Deketler dedim gitti. O zaman yarın da programımız olsun mu Olsun kaptanım? mu? Bilmiyorum. Sağlığınız el verirse yine öğleden İnşallah, sonra duyuru inşallah. yaparız. Evet. İnşallah yarın da devam ederiz programımıza. Allah Ömer'ime güç kuvvet versin. Evet. Amin. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Bir ara verelim mi? Bir ara verelim. Millet acıkanlar falan varmış. Bana Aynen göz kırpıyor millet. bir teneffüs arası verelim. Bir teneffüs arasından sonra biz yine burada Biz olacağız. soluklanalım. Evet. Ha. Görüşmek üzere. Önümüzdeki dönemde izlerlerimiz ve dinlerlerimiz işte az önce gördüğünüz Artemis'te o muhteşem yeryüzü cenneti, cennet Evet. gibi yerde toplanacağız. Hele bir de açılış yapacağız. Evet. Unutmayalım. Evet. Civar illerden gelmeyen kalmayacak. Aha. Evet. Evet. Bilim kulübümüzü böylelikle Tabii, kurmuş oluyoruz ve bilime merak eden tüm seyredenlerimizi, izleyenlerimizi bu kulübümüze bekliyoruz. Bu kulübümüzde toplanacağız. Ve bunu dernek olarak da kuracağız. Aha. İleride de bir vakıf yapıp inşallah öğrenci okutacağız. Ah ne güzel. İnşallah Allah bize bu İnşallah. sevinci, ömrü ve imkanı versin. İnşallah. Amin. 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 Türklerin Vikinglerle akraba çıktığını öğrendim ben. İskandinavlarla. İskandinavlarla Evet, evet. akraba. Mayalarla da bir
Dil beraberliği dil var. beraberliğimiz Dil var. beraberliği Kızılderililerle de. Evet. Ama Türkler neydi eskiden? Türk demeyelim. Turan da demeyelim. Daha geriye gidelim. Daha geriye gidelim. Orada şunu göreceksin. Allah Allah ya. Biz Finlandiyalıymışız. Finlandiyalılar kendilerini korumuş. Evet. Biz böyle gitmiş sağda solda esmerleşmişiz falan diyeceksin. Evet. O yüzden. Türkler bir de bir çekinik ırktan olduğu için farklı ırklardan insanlarla... Ama onun ödentisi var ama. Şöyle bir şey var. Mesela Macarlar ve şeyler Türk biliyorsun. Evet, Bulgarlar. Evet, onlar da Türk. Evet, şimdi Bulgarlar her ne kadar çekinik olurlarsa olsunlar veya şeyler, Türk kabileleri, evet karıştırıyorlar. Gidiyorlar mesela Hristiyanlaşıyorlar. Evet. Fakat yeni bir şey oluyor. İnanılmaz bir şey. Aslı kök olan esmer olan Bulgarları, Evet. esmer olan Macarları sarışınlaştırıyorlar. Tabii çekinik olarak bir şey duruyor orada, gen duruyor. Evet, Bir evet. gen duruyor. İlginç. Mesela Çekler, Slovaklar Evet. değil, Çekler. Çekoslovakya, Çekler. Evet, Çekler o kadar fazla Türktür ki ama aptalca unutmuşlar. Bugün Macarlar kimlerdir biliyor musunuz? 8'in 7'si Türk olan, sadece biri Macar olan kabile. Ya bir terslik yok mu bu işte arkadaşlar? Bir terslik var değil mi? Evet. Yani neden böyle oluyor? Ya 8'in 7 biri yemesi lazım. Asimile etmesi lazım. Evet. Neyse Macarlar da böyle var oldular. Evet, şöyle bir kameraya bakayım, kendime bakayım. Evet. Heh. Şimdi ne diyecektim, ne anlatacaktık? Bu Hızır konusundan girdik. Hızır nedir diye. Ondan sonra Yahya'yı da anlattık. Sonra Hızır'ın Haydar'dan geldiğini anlattık. Hızır'ın Kur'an'daki yerini, Evet. Yahya'nın yine Kur'an'daki Şimdi yerini anlattık. geldiğimiz yer nokta Türklerin kaynağını da anlattık. Nereye geçelim şimdi şundan sonra? Tamam, bana Soru var mı? var. Bana gelen en çok, hani ben biriktiriyorum Ya soruları. da yarım kalmış bir şey var mı notların arasında? Notlarımın atlamış, unutmuş arasında olabilirim. biz şöyle yapıyoruz kaptanım, siz de biliyorsunuz. Mesela Zülkarneyn konusunu işliyoruz ama Zülkarneyn henüz bitmedi. Daha anlatacaklarınız Tabii, var. Onu tabii. çok iyi biliyorum. Tabii. Bir Zülkarneyn hakkında yeni programlar yapacağız. Evet. İşte bu konularla da ilgili yeri ve zamanı geldiği zaman tekrar Not alıyorsun, anladım. girebiliriz. Tekrar ekleyebiliriz bunlara. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de ümmetçilik hakkında. Yani ümmet ne demektir? Millet ne demektir? Bunun gibi sorular geldi. Ümmetçilik. Yani ümmetçilik ne demek? Ümmet olmak ne demek? Millet olmak ne demek? Evet, çok ilginç. Çok ilginç. Ümmet, çoğul, kelime kökü amme. 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 İşte amme hukuku derler ya, kamuoyu, amme. Kamu demek. Kamu. Ya da çok eski Türkçe'de kamutay demek. Kamutay. Evet. Yani ümmetin manası kamutay eski Türkçe'yle. Evet. O manaya Bir geliyor. manası daha var. Aynı kelimeyi çekime soktuğun zaman ammeyi umum oluyor. Umum. Umumi oluyor. Genel anlamı Genel var. oluyor. Genel anlamı var. Evet. Amme demek, kamuoyu demek, genelleri anlatmak demek. Genel olanı anlatmak demek. Ümmet kelimesini maalesef aşağılık Muaviye'nin soyu başka bir şekle soktular. Halbuki dikkat etselerdi, Hz. İbrahim için Allah diyordu ki, İbrahim diyor tek başına bir ümmettir diyor. Evet, o ayeti okuyayım Evet, isterseniz. okuyalım. Muhakkak ki İbrahim başlı başına bir ümmet idi. Hanif olarak Allah'a yakın idi ve hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Değildi. Evet. Bir insan tek başına nasıl ümmet olur? Tek başına ümmet olmak. Evet. Hayır, olur, doğru. O tek başına bir ümmetti. Neden biliyor musunuz? Her şeyi bıraktı.
Tek kaldı. Değerli yalnızlık diye bir şey duyduk mu? Duyan var mı? Değerli yalnızlık. Değerli yalnızlık. Allah'ın değerli bir yalnızlığı vardır. Evet. Değil mi? Evet. İdris Aleyhisselam gökyüzüne alındı. İsa Aleyhisselam gökyüzünde şu anda. Bütün bunların tamamının bir değerli yalnızlığı yok mu? Evet. Şehitlerin. Evet. Şehitler ölüyorlar ama savaşmaya devam ediyorlar. Ama aramızda yoklar. Değerli bir yalnızlık değil mi bunlar? Evet. İşte bu değerli yalnızlıktan söz etmek istiyorum. Bunun adı Kur'an-ı Kerim'de, bu değerli yalnızlığın adı, İbrahim tek başına değerli bir yalnızlığa sahipti anlamına geliyor. İbrahim tek başına kamuoyu oluşturdu anlamına geliyor. Neler yaptı? Namazı bulan o. Değil mi? Evet. Kelime-i tevhid dini ya, İbrahim Evet. dini. Evet. Kelime-i tevhidi bulan o. Evet. Zekatı bulan o. Evet. Hacı oğluyla beraber yapan o. Ne kaldı geri? Oruç mu? Orucu da koyan o. Orucu da koyan o. İslam'ın... Bakın gördünüz mü? Her şeyi yapmış Evet, adam. evet. Her şeyi tek başına amme idaresini yönetmiş. Tek başına. Daha ne bekliyoruz ki bundan? Daha fazla ne bekliyoruz ki? Gelelim ümmetin başka açılımlarına. Şimdi şu anda bizi böldüler. Ümmeti Muhammed dediler. Yanlış bu. Bakın, Muhammed kelimesi çok kutsaldır. Fazla kurcalamasınlar. Sünnet-i Muhammed'i diyemezsiniz. Allah'ın sünnetinden hiçbir şaşma yoktur. Sünnetullahiden. Allah'ın sünnetinden. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Allah'ın sünnetinden başka sünnet icat etmeyin. Böyle bir şey yok. Evet. Şimdi sünnet-i Muhammed'i dersen başka bir şey oldu. Allah'a bir ortak koşmuş oldunuz. Allah'ını seven sünnetullah'tan şaşmasın. Öyle kalsın. Evet. Sünnetullah'la ilgili birçok ayet de var Kur'an'da. Evet. Geldiği zaman o sünnetullah ayetlerini size buradan okuyabilirim. Arkadaşlar gönderecektir. Yani ortada bir sünnetullah var. Yani Allah'ın sünneti var. Allah'ın yanına lütfen Efendimiz, tırnağına kurban olurum, Hazreti Peygamber Efendimiz'i lütfen şirk yapmayın, düello ettirmeyin, kılıçları çektirmeyin. Evet. Yanlış yapıyorsunuz ey Müslümanlar. Yanlış yapıyorsunuz. Siz Allah'ın sünnetine tabisiniz. Peygamber Efendimiz de Allah'ın sünnetine tabi. Lütfen sünneti farzdan daha üstün tutmayın. Lütfen mezhebinizi dinden daha üstün tutmayın. Allah aşkına bunu yapmayın. Uçurumun eşiğindeyiz. Allah bizi zamanda kardeş olmuştu, kurtarmıştı. Ali İmran suresinde söyler. Yemin ediyorum Allah bir daha bizi kurtarmaz. Evet. Bir daha da kurtarmaz bizi. Biz azdıkça azan, nankör, kenut insan toplumlarıyız olduk. Yazık bize. Evet. Kaz Dağı'na bakıyorum kelleşmiş. Şuralara bakıyorum ben anlayamıyorum. Ağaç katliamında ne anlıyor insanlar? Bunları da anlayamıyorum. Müslüman ağaç keser mi? Cevabım hayır. Evet. Cennetlerinde ağaç kalmaz. O zaman cennette ağaç olmazsa cennete de gidemezsin. Öyle bir cennet yok çünkü. Derim hemen. 48. surenin 23. ayetinde bu önceden beri geçmiş olan Allah'ın sünnetidir ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Evet. Yine 33. surenin 62. ayetinde Allah daha önceden geçenler hakkındaki sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın diyor sünnetullah'la Şimdi, ilgili ama ben hemen ayetler. değiştireyim. Ben filanca hazretleriyim şu anda. Öyle düşün beni. Efendim Allah'ın sünneti demek peygamberin koyduklarının ta kendisidir demek efendim. Demek ki peygamber ne derse sünnet farz da odur.
Evet, burada direkt Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Ama biz değiştirdik ya, biraz evvel değiştirdik. Evet. Yani o Eşofmanlı hoca var, cübbeli hoca var ya, biliyorsun. evet, o olmuyor işte. Yani burada Olmuş. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Ayet yüzümüze Abrakadabra çarpıyor. olmuş. İşte demek ki Allah'ın sünnetinden başka bir sünnetin Yok. olmayacağını da Kur'an söylüyor Evet. zaten. Gelelim değerli yalnızlıktan çıkalım, şeye gelelim. Başka güzel bir kelimeye gelelim. Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde, bir tek peygambere özgü olmak üzere, bir tek peygambere, Hazreti İbrahim'e özgü olmak üzere götürdüğü 40 kişi, Kabe'ye yerleştiği 40 Evet. kişi. Onlara değişikti, her biri değişikti. Kimisi karısı Hacer'in akrabaları, zenci menciler var Evet. içinde. Kimisi Hagar. Sara'nın akrabaları. Sara. Hepsi var. Fakat Atatürk gibi o kadar değişik insanlardan Hanif Türk milleti anlamına gelen, Hanif Türk milleti diyorum, bakın Evet. dikkat edin. Evet. Hanif Türk milleti. Türk milleti diyorum. Aa, Bakın Çok Allah bizi övdü Kur'an'da. evet. Evet. Peygamber Efendimiz acaba Hanif oldu mu? Onu da tartışacağız. Onu da konuşacağız. Evet. Evet. O da olacak inşallah. Hı, onları da ayetlerle birlikte açarız kaptanım. Şimdi Peygamber Efendimizin size denmiştir ki atan İbrahim gibi Hanif ol. Eğer olmuş olsaydı bunu söylemezdi Kur'an. Evet. Bunu söylemezdi. Peki gelelim İbrahim Aleyhisselam'a. O neydi? Hanif'ti. Hanif olmasının sebebi en az 40 tane kendine uyan değişik insanı, gelenlerinden bahsediyorum. Çöle gidiyorsunuz, Mekke'ye gidiyorsunuz. Daha zemzem falan da yok. Zemzem olması için İsmail Aleyhisselam'ın doğması ve topuğunu vurması lazım yere ki zemzem çıksın. Siz öyle bir yere gidiyorsunuz ki Allah size şu adı veriyor. Sizler Hanif İbrahim milletisiniz. Birdenbire millet kelimesi çıkıyor. Evet, millet kelimesi Millet burada. kelimesi ilk kullananlar kimlerdir biliyor musunuz? Türkler. Evet. Türkler, o İskitler vesaire. Evet, Kur'an'daki o ayeti tekrar etmek istiyorum Türkler hakkındaki, müsaade ederseniz kaptanım. Ey o bütün iman edenler, içinizden kim dininden dönerse duysun. Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Müminlere karşı boyunları aşağıda, kafirlere karşı başları yukarıda, Allah yolunda mücadele ederler, dil uzatanın levminden korkmazlar. İşte o Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir ve Allah vasidir, alimdir. Amin amin. Sadakallahu lazım. Onlar Allah'ı severler, Allah da onları sever. İşte özeti bel kemiği. Evet. Buna Aynen. en layık biliyorsunuz biziz, biz Türkleriz. Onun için varlığım Türk varlığına bir daha armağan olsun. Evet, çok Tabii güzel. benim Türklüğümü bana getiren, geri getiren, sen Müslüman oldun ama bu bir şey değil. Bir de yanında bir de ırk seçkenle bir şey ol dediğinde ben Mustafa Kemal'in askeri oldum. Onun için maşallah. Türk'üm. Yoksa şu anda Maşallah. gider El Cezire'de mi nerede ne bileyim yani. Hangi yerde konuşuyordum Arapça şimdi. Evet. Atatürk'üme bir daha teşekkür ediyorum. Evet. Türklerin babasına. Evet. Atatürk'e geldiğim için çok mutluyum. Evet. Bir ayet daha okumak istiyorum. Güzellikler sergileyerek yüzünü Allah'a çevirip Hanif İbrahim milletine tabi. Millet. Evet, millet. Millet, evet. Hanif İbrahim milletine tabi olan kimseden din bakımından daha güzeli, en güzeli kim olabilir? Hiç kimse olamaz. Ama Atatürk yaptı. Evet. 27 türlü millettik. Hepimizi bir araya getirdi. Hepimizin aynı milletten, ırktan olmasak da Türkiye Cumhuriyeti kuran kurucu bileşenlere Türk denir kelimesi altında toplandık. Evet. Peki bunun kaynağı nereden geliyor? Farkında mısınız? Kimden geliyor? Farkında mısınız? Hazreti İbrahim'den Evet, geliyor. evet. Hazreti Hazreti İbrahim'in eşlerinden birinin, Kantura'nın Oo, Türk olduğunu biliyor musunuz?
Oy maşallah. Kanturan maşallah. Türktür. Turan adını veren kadın. Evet. Kanturan Hem eşlerinden de İskit biriniz. kadını. İskit. Öbür adıyla ilk Tomris. O ilk Tomris. İlk demir kadın. Tomris demir kadın demek. İlk tomur. Evet. Demir demek. Demir, Şimdi evet. benim. İşte evrenin sırlarını, sınırlarını falan soruyorsanız önünüzde. Evet, yine bir sır açıkladınız kaptanım burada. İbrahim'in karısı olan Kantura'nın Türklerin bir İskit kadını kadın olduğunu ve Türklerin de oradan bir gen alarak geldiğini bahsettiniz. Bu da çok güzeldi. Hemen bir şey daha devam edeyim. Başka bir Tomris yani İskit kadını söyleyeyim size. Aynı soydan gelen, biliyorsunuz ki Araplarda kadın hükümdar yoktur. Evet. Yahudilerde hiçbirinde kadın hükümdar yoktur. Hep erkektir bunlar. Evet. Peki Saba ya da Sebe, yani tabi ince S yazdırırsa Febe. Febe. Kraliçesi, Melikesi, Sebe. Belkıs. Evet, Kur'an'da geçiyor. Belkıs geçiyor. O kimin? Kantura'nın kızı. Tabii onun afadı. Evet. Onun soyu. Evet. O kızlardan biri. Adı ne? Bal kız. Bal. Bal kız. O kadar tatlı kız bu. Kur'an'da da anılıyor Belkıs'tan. Tabii. Evet. Ve o bal kız öyle bir kız ki koskoca Main, Seba, Himyeri 3 ülke var. Bunların ikisi Adnani, yani kadınları gömen, döven, öldüren, birisi öyle değil. Ve Hazreti Hatice nereden geldi biliyor musunuz? O yaşatmazlar da Hazreti Hatice'yi. Efendimizin ilk eşini. Evet. Demir kadın. Niye demir kadın biliyor musunuz? Ondan başka kervanı, develeri, şusu, busu, serveti olan başka bir insan yok. Sebebi ne biliyor musunuz? Belkıs'ın soyundan geliyor Hazreti Hatice. Evet, tüylerim diken diken oldu kaptan. Olsun. Tüylerim diken diken çünkü oldu. Allah dokundu demektir. Evet. Kuşudur, haşiyettir o. Evet. Bütün bunlar büyük sırlar değil. Anlayana, anlamak isteyene. Evet, Hatice annemizin de adı çıktı. Bir dakikada çıktı. Yani ne kadar güzel o Hatice annemizden dolayı oradan da bir Türk şey de var, Türk geni de var. Geni Hatice. de var. Evet. Çok güzel bir şeydi, açıklamaydı. Çünkü Hatice annemiz Arabistan gibi bir yerde kadınlar gömülüyor, kız çocukları aşağılanıyor, öldürülüyor. Ve öyle bir yerde. Öyle bir yerde nasıl, ben hep merak ederdim bunu. Nasıl bu kadın nasıl yaşattılar? Bu kadın nasıl yaşadı Hele ve orada alçakların alçağı. Muaviye'nin babası Ebu Süfyan var. Ebu Süfyan kadın yaşatmaz arkadaşlar, Evet. kardeşler. evet. Yaşatmaz yani, mümkün değil. Bu kadın nasıl güçlü ve dirayetli bir şekilde üstelik ticarete de sahip O olarak. da tomurus yani demir kadındı. Demir O da kadın. demir Vay kadın. be. O da dik duran kadındı. Türk kadın dik durur. Evet. Araplaşmışsa zaten o yerlerde köledir. Buyursun devam etsin sürüngen hayatlarına. Evet. Türk kadın kendini teslim etmez, ölür daha iyi. Etmez. Evet. Maşallah. Maşallah. Evet, gelelim millet kavramına. Evet. Bakınız nereden nereye geldik? Evet. Hazreti İbrahim'in milleti içine hemen karısından, eşinden dolayı, Kanturan'dan dolayı Türkleri de koyduk. Biz Türk milleti o gün olduk biliyor musunuz? Evet. Bizi çağırmazlar askere, almazlar. Biz askerden kaçmayız. Evet. Biz paralı asker değiliz. Biz asker milleti. Biz askeriz. Biz askeriz. Evet. Öyle askeriz ki 57. alay. Size ölmenizi emrediyorum. Hepsi öldüler. Hepsi öldüler. Evet. 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 Kimse yapmaz. Hiçbir dünyadaki hiçbir ülkeden hiçbir insan size ölmeyi emrediyorum diyen bir komutanın arkasından hemen ölmeye gitmez. Hepsi öldüler. Hiç kimse gitmez. Öldüler. Sadece Türkler. Öldüler ama onlar öldükleri için burada İtalyanlar yok. Yanımızda İzmir'de Yunanlar yok. Evet. Onlar öldüğü için Çanakkale'de bunlar oldu. Evet. Vay be.
Kaptanım siz harikasınız ya. Yok, harika olan Allah, ilim. İlim çok güzel. Yine çok güzel sırlar Kalbe inen verdiniz. ilim insanı böyle konuşturur. Evet. Bunun adı Kur'an'da huşu, haşiyet, vecittir. Vecit hali. 2 sefer tüylerim diken Olmaz diken mı? oldu 2 sefer. Olmaz mı? Allah korkusu budur işte. Evet. Allah dokundu gibi düşün onu. Evet. Ve Türk olduğunuzdan mutlu olun. Bir daha söylüyorum. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Bunun üzerine bir söz yok. Söyleyecek bir şey kalmıyor zaten. Aynen. Demek ki millet kelimesini Allah İbrahim'in eşi dolayısıyla birilerine şu anda Türkçe konuşan, saltanat dili Türkçeyi konuşan böyle bir hadis var. Saltanat dilidir Türkçe, öğrenin. Evet. Peygamber Ve Efendimiz hakikaten siyade Türkler söylemişti. saltanat erbabıdır. Evet. Yani yüzyıllarca yönetici sınıftır, saltanattır, sultandır hepsi. Evet. Tabii ben gerçeklerinden bahsediyorum. Çok gerçek olanlardan bahsediyorum. Evet. Demek ki Araplaşmamak lazım. Arabı kutsal görmemek lazım ki Kur'an-ı Kerim'de Araplar hakkında neler bahsediyor. Yahudiler hakkında lanetli, Ne kadar aşağılıyor. Arapların aşağılık ve Türkleri öven bir ayet var burada. Evet. Yani biz buna rağmen nasıl Araplaşırız veyahut da nasıl arabesk bir toplum haline geliriz, bunu inanın anlamıyorum ben. Ben de anlamıyorum. İyi ki Atatürk olmuş. Evet, İyi ki Atatürk gelmiş ki Evet. düzeltmiş Tabii tekrar ki. bu Tabii milleti, ki bu Türk Atatürk milletini. kurucu. Bir de bizim sigortamız var, biliyor musunuz? Kim? Dün anıldı Nevşehir'de, Hacı Evet. Bektaş Veli'nde. Evet. Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Evet. Nevşehir'de başladı şenlikler. O hünkâr benim İslam görüşümü şekillendirdi. Sakın ve sakın sen Alevi misin falan yapmayın. İğrenirim bundan ben. Ben Peygamberimiz gibi Müslüman oldum. Hazreti Ali gibi Müslüman oldum. Ne Hazreti Ali Aleviydi, ne Peygamber cübbeliydi. Kendinizi bilin, haddinizi bilin, hakkımı yemeyin. Çünkü bu hakkı burada savunamam. Ahirette işte elime düşersiniz. Ben meşrep olarak bütün soyu kurutulmuş, arkadan vurulmuş, kalleşliğe uğramış, susuzluktan öldürülmüş bir Hazreti Ali'ye sahip çıktığım için bana Alevi demeyin. Pişman olursunuz. Evet. Belki siz yanlış taraftasınız. Onu bilemem. Allah bilir. Bir gün bize söyler bunu. Biz bu kavgaları, dinleri, bölücülükleri hepsini bir yere bırakalım. Biz diyelim ki Efendimiz gibi Müslümanım. Hazreti Ali kadar Müslümanım. Allah aşkına din, mezhep falan filan, bu Fethullah şaklabanlıklarını falan bırakın. Halen akın gizli gizli toplantılar yaptığını biliyoruz bunların. Bıkmadınız mı sizi Fethullah? Fethullah sizi Amerika'ya sattı. Amerikan planıdır. Evet. Halen orada mısınız? Titreyin ve kendinize dönün. Evet. Ey Türk titre ve kendine dön. Kaptanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Duygulandım. Ara verebilir miyim? Biraz rahat ağlamak istiyorum. Tamam lütfen. Kısa ben de duygulandım. Kısa bir ara verelim, sonra programımızı toparlayalım, kapatalım. Kısa bir aranın hemen ardından yine birlikte olacağız, programı kapatmak üzere. Aranın ardından görüşmek üzere. Sevgili dostlar, müthiş bir duygu sahnağına kapıldık biz burada. Mecburen ara vermek zorunda kaldık. Gerçekten içimizde hissettik kaptanımın anlattıklarını. Eminim siz de ekran başında gerçekten sizler de hissetmişsinizdir o haşyet duygusunu. Bir duygu fırtınası yaşattınız bize kaptanım. Evet. Evet. Şimdi gelelim Alperenleri anlatmaya. Evet. Var mısınız? Alperenler. Tamam. Alperenler. Alperenler nedir, kimdir? İslam'ın cephelerine bakacağız şimdi. İçinden öyle geldi. İçinden bunları anlatmak geldi. Alp ve Eren kelimesi her ikisi de
özbeöz Türkçedir. Yani veli, evliya kelimesi falan değil bu. Kimlere Alp ve Eren denir ya da Erenler denir ya da Erenler denir. Bunun kökeni çok eskiye gidiyor. Çok eskiye gidiyor. O kadar eskiye gidiyor ki Hazreti Hızır'ın dolaştığı Türk ülkelerine kadar gidiyor bunun kökeni. Başka bir yere daha gidiyor. Yesevi, Hoca Ahmet Efendi. Evet, Ahmet Yesevi. Yesevi şöyle diyor. Sayın Namık Kemal Zeybek'le gitmiş, görmüştük onun şeyini. Mesela Evet, öyle Anlatını. deniyor. Onlar kümbet diyorlar. İşte kümbetine gittik, gördük onların. Çok etkilendim. Orada da çok ağladım. Büyük bir adam. İşte ağlayınca biraz mendil lazım oluyor. Ahmet Yesevi Evet. büyük bir adam. Ahmet Yesevi diyor ki, ben diyor, öyle birinin öğrencisiydim ki diyor, öyle birinin öğrencisi oldum ki diyor, bana şunları öğretti. Müslüman olmak, Müslüman olmak, Arap olmak değildir. Sen sakın ve sakın Araplara girme, Araplara karışma, Araplardan olma. Onlar sana gelseler bile sen onlardan olma diyor. Evet. Halbuki Araplar götürmüştü değil mi oraya İslamiyet? evet. Çağatay döneminde, Çağatay denen ülkeye. Yesevi kimdir? Yesevi bunları alıp işleyen kişidir. Anadolu'ya bu insanları gönderen kişidir. Onlar kim? Tapduk Emre. Yunus Emre'nin hocası. Yunus Emre'nin hocası. Peki Tapduk Emre'nin hocası kim? Kim? Erenlerin başı olan bir kişi. Onun hocası kim? Onu da söylemeyeyim. Söylediğim zaman Hazreti Hızır gene piyasaya çıkar, ağzına kaçtı. Evet, evet. Hoca Çok Ahmet güzel. Yesevi'nin hocası Hazreti Hızır. Hızır. Çok Hızır. güzel. Direkt Hazreti Hızır'dan almış. Hızır'dır. Ondan almıştır. Ondan sonra Tapduk Emre'nin hocası kimdir? Şeydir. Alperenlerin başıdır. O, peki Mevlana'nın hocası, onları kim gönderdi buraya, Anadolu'ya? Evet. Şimdi bütün bu silsileyi anlatırken her şey Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanıyor. Hoca Ahmet Yesevi'ye dayanıyor. Hoca Ahmet Yesevi ne yaptı? Dedi ki, Arapların alamadığı yerlere ben kendi Türklerimi göndereceğim. Alperenleri. Alperenler. Evet. onlar Alperen neden Alperen? Onların hepsi, mesela hünkâr diyorum Hacı Bektaş Veli'ye. Elinde silah. Akıncı beyleri bunlar, Akıncı beyleri. Onun için Alp. Erenliği, aynı zamanda dindarlığı var adamın. Kendine Allah'a adamışlığı var. Alp Eren. Alp Eren. Sadece Alp değil ya da Alpertunga değil yani olay. Alp Eren. İşte bunlar asker, dövüşen, savaşçı ama barış götüren, Allah'ın övdüğü gibi ayetlerde barış götüren insanlar bunlar. Ve bunlar o sırada Malazgirt öncesi olduğu için oralarda sadece şey var. Bizans var. Bizans'ın olduğu yerde Konya'ya kadar gönderebiliyor. Evet. Mevlana'nın hocalarını falan filan. Bunlar içinde en çok değer verdiği de Hacı Bektaş Veli'dir. Bunlar içinde. Neden bu kadar güzel değer veriyor? Ses çatallaştı. Belki kısa keseriz ama bu tarafı anlatmam gerekiyor. Neden çok değer veriyor? Çünkü Türkçe. İbadet Türkçe. Her şey Türkçe. Türkçe, 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 Türkçe. Türkçe olmazsa Arapça nasıl direneceksiniz Araplara? Nasıl direneceksiniz? Sübhu sübhanım Allah. Derde dermanım Allah. Başım dara geldi. Kurtar beni. Sultanım Allah. En eski,
en eski dilden konuşuyorum size. Hoca Ahmet Yesevi'nin dilini konuşuyorum. İsterseniz dolduralım Arapça. Onu Hayır, anlayabiliyoruz. hayır. Bin kere hayır. Şimdi Alperenlerin hepsi, Yunus vesaire Emre. tamamı, onların tamamı hepsi hak yolunda, tasavvuf yolunda, Allah'a yakın olma yolunda büyük savaşlar verdi. Ama ortak paydaları neydi biliyor musunuz? Ümmet değildi. Türk kavminin toplamı olan millet kelimesiydi. Evet. Bunlar Türk milletindendiler. Bu saydığım isimler. Her ne kadar Farsça yazsa da Mevlana Türk oldu, Türk. Evet. Olabilir. Ben de aklım esince İngilizce konuşuyorum. Yani ne olacak? Benim İngilizce yapmaz ki bu. Her neyse. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türklerin oluşturduğu bir İslam çizgisi var. Müthiş bir çizgi. Türklere özgü bir çizgi. Evet. İbadet Türkçe, her şey Türkçe. Bunu kim bozdu biliyor musunuz? Önce kim bozdu bunu? Sahih Buhari'yi yazan adam. Yahudi. Evet. Bir Buhari denen Yahudi bir adam. Sahih Buhari. Senin ne haddine biz Müslümanların, Türklerin kitabını, kütüb-i sittesine oradan alıp da sen Buharalısın bir kere. Sen bir şey toparlayamazsın. Sen ne Mekke'de bulundun ne Medine'de bulundun. Ama bizi Sahih Buhari de kandırdın durdun. Evet. Hazreti Senin Kondo'da yüzünden Yahudi palavralarının tamamı din diye içimize sokuldu. İşte Buhari'ye karşı Yesevi. Anlatmak istediğim bu. Buhari için İslam kaynaklarında Tevrat hafızı yazıyor ama Kur'an hafızı Kesinlikle Tevrat değil. hafızı. Evet. Kesinlikle. Babasının dedesi gayrimüslim olduğu da yazıyor. İpek Çünkü yolu Yahudileri, Evet. bunlar hep Yahudiler ticareti sever ya, kervanları. Bunlar bu işi yapıyorlar. Ben özür dilerim. Bu arada ben sizin sesinizi bir dinlendireyim ve Ahmet Yesevi'den birkaç dörtlük okumaya çalışayım. Sonra da programı kapatabilir miyiz? Tamam. Tamam. Yarın inşallah daha dayanıklı olurum. Tamam. Durmaz keramet satar ahir zaman şeyhleri. Her gün battıkça batar ahir zaman şeyhleri. Farzı geriye atar, nafile oruç tutar. Dini paraya satar ahir zaman şeyhleri. Beline kuşak bağlar, sözleri yürek dağlar. Para toplarken ağlar ahir zaman şeyhleri. Ağlaması göz boyar, her gün ayağa kayar, kendini adam sayar, ahir zaman şeyhleri. Başına sarık sarar, kendine mürit arar, ilmi yok neye yarar, ahir zaman şeyhleri. Dünya kucak açar, zoru görünce kaçar, her yere küfür saçar, ahir zaman şeyhleri. Şeyhlik ulu bir iştir, hakka doğru gidiştir, yaklaşılmaz ateştir, ahir zaman şeyhleri. Salih şeyhler nerededir? Kötüler her yerdedir. Hak yoluna perdedir, ahir zaman şeyhleri. Hoca Ahmet Yesevi'den bu dörtlükleri paylaşmak istedim. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Evet. Size övdüğüm kişinin gördünüz mü? Evet. Kendi Türkçesi. Kendi Türkçesi. Şaka gibi değil mi? Kendi Türkçesi. Evet. Ne kadar tertemiz, arı, yalın, şu anda bile anlayabildiğimiz bir din. Halbuki Osmanlıca dediğimiz o divan edebiyatını falan anlamak için kılı kırk yarıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Fakat binlerce yıl öncesinden yazılmış bu şiirler ne kadar net, ne kadar temiz, ne kadar duru. Hepsi Anadolu'ya gelip Karacaoğlanların da dilini yarattı. Evet. Osmanlı'nın değil. Evet, özümüz bu, özümüze dönmeliyiz. Biz Türkler özümüze dönmeliyiz. Bize Allah milletsiniz dedi. Nasıl bir milletiz biz? Nereden çıktık? Hanif İbrahim milletinden çıktınız. İşte bu, olay bu. Ben bugün sesimin bir garipliği var. Çünkü aslında doktorum demişti ki seni gel sıkı yatıralım ki bu terleme, ateş, nezle vesaire bunları bir geçirelim. Evet. Çünkü
doktorum beni en çok izleyenlerden biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür Evet, ederiz. evet. Daha fazla yormayalım kaptanım yani yarın sizi. da var bu iş ya. Yarın da Belki yarın daha iyi yapacağız. olacak. Aynen. Evet sevgili dostlar, izlerler ve dinlerler. Bu akşamki programımızın sonuna geldik. Yine birbirinden özel, ilk sefer açılan, evren tarihinde ilk sefer açılan bir televizyon programında ilk sefer açılan konulara değindik. Çok güzel bilgiler edindik. Dolu dolu yine bir 3 saat geçirdik. Yarın kaptanım iyi olursa size söz veriyoruz. Yine biz burada olacağız aynı saatte. Görüşmek üzere. Selam selam.